Profesör Doktor Gökhan Bolat, aslen Kahramanmaraşlıdır. İlk ve orta öğretimini Kahramanmaraş'ta tamamlamıştır. Lisans eğitimini Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde tamamladıktan sonra, yine aynı üniversitede Osmanlı döneminde Suriye'de açılan yabancı okullar başlıklı teziyle yüksek lisans, Ermeni meselesinde İran'ın rolü ve Osmanlı-İran ilişkilerine etkileri başlıklı teziyle de doktora eğitimini tamamladı. 2009-2010 arası Londra'da bir yıl süreyle hem dil eğitimi almış, hem de National Archives, İngiliz Ulusal Arşivi, British Library ve School of Oriental African Studies araştırmalarda bulunmuştur. 2011-2012 arasında ise yine bir yıl süreyle Tahran'da Milli Kütüphane ve Dışişleri Bakanlığı arşivinde araştırmalarda bulunmuştur. Temel çalışma alanı yakın dönem İran tarihi olmakla birlikte, Orta Doğu ve Kafkasya üzerine çalışmaları da bulunmaktadır. 2011 yılında yardımcı doçent, 2014 yılında doçent ve 2023 yılında profesör unvanlarını almıştır. İyi derecede İngilizce ve Farsça bilmektedir. Resul Tosun, 1956 Tokat doğumludur. 1981 Medine-i Münevvere İslam Üniversitesi Davet ve Din Usulleri Fakültesinden mezun olmuştur. 1982-1983 Genelkurmay İstihbarat ve Dil Okulu Arapça öğretmenliği yapmış, 1986 Marmara Üniversitesi İslam Hukuku alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. 1987-1990 Milli Gazete köşe yazarlığı, 1987 İstanbul Hırkai Şerif Vakfı kurucu mütevelli üyesi, 1989-1990 İslami Edebiyat Dergisi yayın yönetmeni, 1989 Milli Gençlik Vakfı İstanbul Şubesi kurucu üyesi, 1990, 2000 Haftalık Yörünge Dergisi sahibi ve yayın yönetmeni, 1994-1998 Aylık Aile Dergisi Sena'nın sahibi, 1995 Birlik Vakfı Dış İlişkiler Kulübü, 1999-2001 Milli Gazete köşe yazarlığı, 2001-2013 Yeni Şafak Gazetesi köşe yazarı, 2002-2007 AK Parti Tokat Milletvekili, 2013 Türk Parlamenterler Birliği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesi, 2007-2014 TRT Arabi Basın Kulübü programı, 26 bölüm, Hilal TV Hasılı Kelam programı, 104 bölüm, 2014-2017 TRT Arabi'de satır arası programı, 191 bölüm. Halen TRT Arabi'de danışman olarak görev yapmaktadır. 2015 Ocak ayından beri Star gazetesinde köşe yazıları yayınlanmaktadır. 30 civarında tercüme ve telif eserde imzası bulunan Resul Tosun, az derecede Fransızca ve Farsça, orta derecede İngilizce ve iyi derecede Arapça bilmektedir. Emekli Tuğgeneral Doktor Kazım Dalkıran, 1963 Kahramanmaraş doğumludur. 1985 yılında Kara Harp Okulu, 2001 yılında Kara Harp Akademisi'nden kurmay subay olarak mezun olmuştur. Akdeniz'in stratejik önemi ve Akdeniz diyaloğundaki gelişmeler nelerdir? Akdeniz diyaloğundaki son gelişmelerin Türkiye'ye etkileri nelerdir? Bu konuda Türkiye'nin yürütmesi gereken politikalar neler olmalıdır? Başlıklı teziyle yüksek lisans, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti'nde askeri akademik eğitim başlıklı doktora teziyle doktor unvanı almıştır. 2015 yılına kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çeşitli görevler üstlenen Dalkıran, 2015 yılında Tuğgeneralliğe yükselmiştir. Tümen ve Kolordu Komutanlığı sonrasında 2018 yılında emekli olmuştur. Çalışmalarına strateji kuruluşlarında ve televizyon programları ile devam etmektedir. İyi derecede İngilizce bilmektedir.
صاروخ حربي إسرائيلي حول هذه المنطقة لدمار كبير كما تشاهدون. احنا بنموت جوا، بنموت. هذا مرض سكايبوس جلدي. اكلنا اكلنا احنا ان شاء الله صابرين، بس صوتنا الاصوات لكل العالم انه احنا بنموت جوا، والله بنموت يا ناس. יש שאלה אחת למר נתניהו, הבאתי כפכפים מהבית. 50 שקל מר נתניהו, 50 שקל זה האירוע. יש לי שאלה אחת, תגיד, איך יכול להיות שאתה לא מצליח לנצח מיליציה של מקופקפים עם קלצ'ניקובים כבר שנה ו7 חודשים? הבטחת לנו ניצחון מוחלט, הבטחת לנו את החטופים, הבטחת לנו את כל העולם ואחותו, ועכשיו אתה אומר לנו, חבר'ה, זה בכלל מקופקפים, אז תסביר לי. רגע. אתה לא מנצח שנה ו7 חודשים. רגע, אני יודע שאתה אוהב מיליציה עם קפקפים, איך? אני חייב להבין. מר נתניהו, אתה אמר ביטחון, נכון? שנה ו7 חודשים, אתה לא מצליח לנצח מיליציה עם קפקפים. איפה הבעיה? ראש השב"כ? הרמטכ"ל? מי? גלי ברב מיארה? ברקוביץ'? מי הבעיה? אתה הבעיה. אתה אמור להיות מר ביטחון. קפקפים אתה לא מסוגל לנצח. amacımıza ulaşmak için. עכשיו יש עוד אתגרים, יש עוד עבודה לעשות, ואנחנו נשלים את המלאכה. אנחנו לא נרפה מכך, כי מה שעומד לנגד עינינו זה לא פחות מאשר להבטיח את נצח ישראל. אנחנו יודעים על מה אנחנו נלחמים, אנחנו יודעים מול מי אנחנו נלחמים, אנחנו רואים את המפלצות האלה, ואנחנו לא נקבל את החליפות הזאת פה, על שפת ים התיכון, כמה קילומטרים מכאן. לא נקבל את החליפות הזאת, לא כאן. חברים, סיכום שלך יוני, את העניין של טורקיה. תראה, טורקיה זה האויב הבא שלנו. יש לנו סדר לטפל אחרי שאנחנו נביס את איראן, בעזרת השם. אז קודם כל קטר, שחייבים לנקום בהם על 7 באוקטובר, על מה שהם עשו. אסור לעבור על זה בשתיקה, חייבים לטפל בהם, ואחר כך אנחנו נצטרך להתפנות לטורקיה, מכיוון שההיחלשות של איראן, ההתמוטטות בעזרת השם של המשטר השיעי, זה יחזק את הציר של האחים המוסלמים, וארדואן הוא הרבה יותר חזק מהשייח תמים בן חמד, מכיוון שיש לו צבא גדול והוא מדינה גדולה, זה לא... אני אשאל שאלה ששואלים על איראן. האם העם הטורקי עדיין אוהב אותנו, וזה רק ארדואן, כמו באיראן, זאת אומרת רק ארדואן הוא הסיפור שלנו? אנחנו נצטרך לעבוד חזק על העם הטורקי כדי להחזיר את היחסים שהיו לנו איתו, שאתה זוכר שפה כולם היו נוסעים לנופש. בטח, עם הכל כלול, תנסות שילר וכל האלה, עד שבא 4 כאן. לעבוד חזק, להוציא את גלי השנאה וההסתה שהארדואן הזה הזין את העם שלו במשך כל כך הרבה שנים, זה תהיה משימה קשה מאוד. Israel had a plan to knock off 7 countries in 5 years, and it's pretty much followed that scenario. Iran was the 7th. The others have fallen into place. But now we hear Israelis saying, well, this is all a preliminary show, and the ultimate enemy will be Turkey. And Israel must overpower Turkey. So we have a case of overweening ambition. And unfortunately, there are 2 factors driving this internationally. One is that Israel has had Western-backed impunity for everything it does. Karşınızda ne Osmanlı'nın hasta adamı, ne Cumhuriyet'in çömez devleti, ne 1970'lerin 90'ların güçsüz ülkesi var. Bu milleti kimse diz çöktüremez, bunu böyle bilin. Karşınızda Cumhurbaşkanından muhtarına kadar 2053 ve 2071 vizyonuna inanmış bir millet var. Protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. Order, please. Men, order.
I want to say this out loud and clear to the Israeli government. Stop the bloodshed. Stop the suffering. Bring the hostages home and end the occupation. Mr. Netanyahu, stop this war now. Free, free Palestine! Free, free Palestine! From the river to the sea! Tokyo's March for Gaza in Japanese. 今なぜ参加しようと思いましたか？もう許せないから、イスラエルのやっていることが。自分の声で何か変えられるだと思いますか？私が好きな、あなたのすることは意味がないかもしれないけど、でもそれはやらなければならない。なぜなら、それは世界を変えることではなくて、世界によって自分が変えられないためである。私は許せないから、自分のために叫びます。ともかくニュースで見てたまらなかったから、人が殺されてるのに。だからずっとこのバッグを作ってるんです。もうこれが620個目。Can I interview you? I'm Palestinian, asking people why they support Palestine. I'm a human being. Do you think I'm going to sit back, watch my TV and watch a genocide? No chance. This isn't about religion, so it's not about being Muslim, being Jewish, whatever. I'm a Christian, right? But I'm a human being. That's all that matters to me. You know, I know people keep saying open air prison, but you know, I watched something today that was about the language that you use, right? Yeah. Actually, they're hostages. So everyone's talking about hostages. Yeah. Come on. 2 million people, hostages. It doesn't make sense. Yeah. It doesn't make sense. And this will never, ever, ever end until they're free. Yeah. It's as simple as that. كان هناك فكرة للتهجير. توجد صحراء النقب في إسرائيل. ممكن أوي يتم نقل الفلسطينيين حتى تنتهي إسرائيل من مهمتها المعلنة في تصفية المقاومة أو الجماعات المسلحة، حماس والجهاد الإسلامي وغيره في القطاع، ثم بعد كده تبقى ترجعهم إذا شاءت. لكن نقلهم إلى مصر، العملية العسكرية دي ممكن تستمر سنوات. نرى ما يقع في غزة من عدوان وقتل للرجال، للنساء، للأطفال، دماء تراق. أكرر تحذيرا منه وأؤكد مرة ومرة لمن يعتدون أنه لن يكون لهم أبدا سلطان على أهل غزة. لن نترك غزة وحدها، لن نترك غزة وحدها. مصر شعبها الكبير وإمكانياتها الضخمة ورجالها الأفزاز ونساؤها القادرات على العطاء لن يتركوا غزة وحدها. İslam dünyasının çok merkezli bir diriliş sürecinde olduğunu göstermektedir. Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinde bize şöyle buyurulur: Ey müminler! Hepiniz birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve ayrılığa düşmeyin. Biz ümmeti bir bütün olarak görüyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket etme konusundaki kararlılığımızı ve ortak gücümüzü göstermektedir. Bakınız bugün nüfusu neredeyse 2 milyarı bulan İslam aleminin en temel sorunu imkansızlık değil, vahdet eksikliğidir. Allah'a hamdolsun her şeyimiz var. Tüm bunlara rağmen
hak ettiğimiz yerde değilsek bunun sebebi bellidir. Nasıl unu, yağı, tuzu, suyu maya olmadan karsanız dahi un yapamazsanız bizim de en büyük eksiğimiz birlik ve beraberliktir. Bunun reçetesini ise Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bir hadisi şerifinde bizlere şöyle vermiştir. Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer. Evet, derdimiz de davamız da işte budur. Sevgili gençler, ayrışmayacağız. Birbirimize düşmeyeceğiz. Aramıza sahte ve sanal duvarlar örmeyeceğiz. Kardeşimizi sadece Allah için sevecek, birbirimize yoldaş olacağız. Unutmayın, inanıyorsanız muhakkak üstünsünüz. Bu müjdeye tüm kalbimizle inanacağız. Zorluklar beraber mutlaka bir kolaylığın olduğundan asla şüphe etmeyeceğiz. Do you know the country with the most nuclear bombs in the world? Japan has -2. Netherlands has 10. Belgium has 15. Turkey has 20. Germany has 20. Italy has 35. North Korea has 50. Israel has 90. Pakistan has 170. India has 172. United Kingdom has 225. France has 290. Third China has 500. Second US has 5,244. First Russia has 5,880. The war in Iraq, we spent $2 trillion, thousands of lives. We don't even have it. Iran is taking over Iraq with the second largest oil reserves in the world. Obviously, it was a mistake. So George Bush made a mistake. We can make mistakes, but that one was a beauty. We should have never been in Iraq. We have destabilized the Middle East. But so you still think he should be impeached? I think it's my turn, isn't it? You do whatever you want. You call it whatever you want. I want to tell you, they lied. Okay. They said there were weapons of mass destruction. There were none, and they knew there were none. There were no weapons of mass destruction. All right. If Iran had nuclear weapons, as is always alleged, this would not be happening. Israel would not be attacking Iran. America wouldn't dream of threatening to attack Iran if Iran had nuclear weapons. If I can put it very colloquially, succinctly, nobody will ever attack North Korea. They'll sanction it. They'll isolate it. They'll laugh at it. But they will never, ever attack it. Nobody will ever attack Pyongyang. Nobody will ever bomb Pyongyang. Because Pyongyang has a government that is bristling with nuclear weapons and has the balls to use them in extremis. Either the United States will get involved now and we bomb Iran. If we don't, Israel will launch a false flag against the United States to force us. They'll blow up a U.S. base, a U.S. ship, a terror attack on American soil. One way or another, we're getting involved. And when we bomb Iran's nuclear sites, you know what happens the next day? Iran is going to drop missiles on American bases, and American soldiers are going to die. And what do you think happens then? We say, well, you know, they were right to respond. We did our nuclear strike. Now we're done. No. Americans are going to die. They're going to die some more. And then we're going to fight for regime change. And more Americans are going to die. And on the end of it, Iran is going to have regime change. A government will be installed that is loyal to Israel and Washington, and a lot of Americans will be dead. A lot of money will have been spent. America will have been spread thin for Israel.
Americans that are alive today will be dead next week because of Israel, because Israel wanted them to. Israel sees their death as a victory because it makes us fight for them, for their wars, because they fucking hate us. And our leaders are low-life scum that screw little girls so the Jews can screw America. That's what's happening in this country. I just said it. That's what's going on in this country. And our FBI is corrupt. The Supreme Court is corrupt. The Justice Department is corrupt. The news media is corrupt. The whole country is corrupt. Because we've walked away from Almighty God and we've allowed Kabbalah practicing Jews to defile the nation. Put that video out. Go ahead and clip this video and send it out. I dare you. You won't do it because you're scared that the truth may get out to the American people. I'm had it up to here with the corruption in this country. Little children being raped for the benefit of Israel. That's all it's about, Doc. Little American children being raped for the benefit of Israel. American politicians raping little American girls to be videotaped by Israeli Mossad so that Israel can blackmail American politicians. That's the state of America today. God ought to destroy this country for what we've become. We did not find in Iran elements to indicate that there is an active, systematic plan to build a nuclear weapon. We have not seen elements to allow us as inspectors to affirm that there was a nuclear weapon that was being manufactured or produced somewhere in Iran. Iranian authorities also claim that scientists were assassinated after the identities were shared with the IAEA. Can you confirm if any IAEA reports were ever leaked, intentionally or otherwise, to states that may use them to kill, to assassinate? These claims made by Iran. Absolutely not. How can you imagine? And by the way, we don't have information about addresses, people's lives. Absolutely not. So this is something that I would expect serious press not to peddle. Those are the allegations made by Iran that I'm duty-bound in this interview to put to you. But I hope you appreciate that in a region that where the shadow of the US invasion of Iraq in 2003 still casts a very long shadow, doesn't it? We have to make sure that we have to make sure that any of the intelligence that you may have based your findings on is watertight, which is precisely what we're doing here. İran İsrail'e doğru füze fırlattığında her şeyden önce onları Basra Körfezi'ndeki Amerikan savaş gemileriyle durdurmaya çalışırlar. Bu füzeler buradan çıkarsa Irak'taki Amerikan askeri üsleriyle durdurmaya çalışırlar. Burayı da geçerlerse Ürdün hava sahasına ulaşır ulaşmaz Ürdün hava savunma sistemleri ve oradaki Amerikan F-35 jetleri onları yok etmeye çalışırken Kızıldeniz'deki Amerikan savaş gemileri tarafından da hedef alınırlar. Tüm bunlardan kaçındıktan sonra İsrail'e yaklaştıklarında İsrail'e girmeden önce Akdeniz'deki İngiliz hava üsleri ve Amerikan savaş gemileri onları bir kez daha yok etmeye çalışır. Bütün bunlara rağmen bazı füzeler İsrail'e ulaşır. İsrail'de menzili 2 ila 2000 kilometre arasında olan en az 3 ila 4 tür savunma sistemi onları beklemektedir. Tüm bu zorlukların ardından bazı füzeler de İsrail'e ulaşır. Hedefi ıskalamaları halinde bu, İran için büyük bir başarıdır. Arkadaşlar, İran'ın kullandığı füzelerin hepsi kendisine ait, oysa bunları durdurmak için bütün Batı dünyasının en son teknolojisi kullanılıyor. İran İsrail'e karşı tek başına duruyor, oysa İsrail sadece Batı dünyasının değil, aynı zamanda Müslüman ülkelerin de desteğine sahip. Bu nasıl bir savaş ki İran, sınırlı kaynaklarına rağmen bütün dünyanın en son teknolojisiyle rekabet ediyor. هذا اللي صار صاروخ نزل لهون وناس ماتت وكل البني ادمين اختفتوا يعني ليش عشان انت اسرائيلي كمان لا انت عربي انت في فرق بين عربي ولا يهودي هون. İsrail'de halk İran'ın füzelerinden sığınaklara girerek korunuyor. Ancak sığınaklarda büyük bir ayrımcılık yapıldığı iddiası var. Çoğunlukla Yahudilerin yaşadığı yerleşimlere yapıldığı öne sürülüyor. Örneğin resmi verilere göre 37 bin nüfuslu Arap şehri Tamra'da hiç sığınak yok. 5 kilometre ötesindeki 1100 nüfuslu Yahudi köyü Mitzpe Aviv'de ise 13 sığınak var. Yine Arap kenti Naf'ta yaşayan 53 bin kişiye de 2 sığınak düşüyor. Bu evi vuran füze 4 kişiyi öldürdü. Bir sığınak olsa belki kurtulacaklardı.
know that this is a disappointing thing, that we are left behind. We aren't considered important people. The people in charge, they don't see us this way. If the intelligence reports conclude that Iran can enrich uranium to a level that concerns you, would you consider bombing the country again? Without question, absolutely. Have you had any... Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. The forces of civilization thank you. God bless America. God bless Israel. And may God bless our unshakable alliance, our unbreakable faith. So that were 14 missiles were shot at us the other day. And they were very nice. They gave us warning. They said, we're going to shoot them. Is 1 o'clock okay? They said, it's fine. And everybody was emptied off the base, so they couldn't get hurt except for the gunners. They call them the gunners. And out of 14 high-end missiles that were shot at the base in Qatar, all 14, as you know, were shot down by our equipment. Amazing stuff. Amazing that they can do. It's like shooting a bullet with a bullet. It's the same thing if you think about it. 14 out of 14, and they weren't even that surprised. I said, do you do that well often? They say we pretty much do. Hayırlı akşamlar. Ben Necat Özden, Assam Başkan Vekili. Bu akşam Assam'ın 2025 yılı için her ay planladığı Orta Doğu ve Kuzey Afrika krizlerine çözüm başlıklı panel serisinin 7.sini icra edeceğiz. 12 günlük İran-İsrail savaşı ve muhtemel senaryoları konuşacağız. Panelimiz 2,5 saat olarak planlandı. 3 önemli konuğumuz bulunmakta. Sırasıyla Erciyes Üniversitesi'nden Sayın Profesör Doktor Gökhan Bolat, Star Gazetesi köşe yazarı Sayın Resul Tosun, Emekli General Sayın Doktor Kazım Dalkıran bizlerle olacaklar. 3 konuğumuza katılımlarından ötürü kurumumuz adına teşekkürlerimi arz ediyorum. Yayının hazırlanmasında emeği geçen Emre Çomaklı Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Zoom'dan toplantımıza iştirak eden, YouTube üzerinden canlı olarak bizleri izleyen değerli izleyicilerimize hoş geldiniz diyorum. Lütfen yayın bitene kadar bizde kalınız. 12 günlük İran-İsrail savaşı bölgesel hatta küresel bir etkiye dönüşme potansiyeline sahiptir. Çatışmanın devam edip etmeyeceği henüz belli değildir. Mevcut ahvalde Müslümanlar dağınık, İran ne İslam dünyasından ne de Rusya-Çin ekseninden herhangi bir destek göremedi. Küresel sistem ise Siyonizm'den yanıdır. Siyonistlerin Büyük İsrail hedefi için 3. Dünya Savaşı'nı çıkarma kararlılığı devam ederken Türkiye ve birkaç İslam ülkesi hariç İslam dünyası İslam birliğini konuşamıyor bile. İran ise kuyruğu sıkıştığı için olsa gerek Şia peçeli Pers kavmiyetçiliğini bırakıp bir anda İslam birliği demeye başladı. Bölge şartları her geçen gün yeni krizler doğurma potansiyeline sahipken Assam'ın İslam Birliği ile ilgili yaptığı bu çalışmalar çok kıymet ifade ediyor.
Giriş veteresinde Japon gösterici kadının ifade ettiği gibi yaptığımız bu çalışmalar belki dünyayı değiştirmeye muktedir olamayacak ama dünyanın bizi değiştirmesine izin vermemek adına çok anlam ifade ediyor olacaktır. Hep ifade ettiğimiz gibi küresel ırkçı emperyalizme karşı İslam Birliği şarttır diyoruz. İslam dünyasındaki iki ana ayrışma ekseni olan etnik ve mezhepçi çatışmaların terk edilerek ümmet kimliğinin inşa edilmesi gerekmektedir. Zira İslam'ın emrettiği toplum modeli ırk ya da mezhep temelli değil, ümmet temellidir. Bununla birlikte İslam Birliği muhakkak ve muhakkak kuvvetli bir bünyeye dönüştürülmelidir. İkinci olarak Siyonist rejime karşı İsrail'de ve dışında düğüm stratejisi uygulanmalıdır. İçeride Siyonist rejimin siyasi, sosyolojik ve demografik düğüm noktaları bulunmaktadır. Bu durum İsrail'in yumuşak karnıdır. İsrail'de farklı fikir, fraksiyon, ayrılıklar aslında ciddi bir ekseriyet ve hassasiyet oluşturmaktadır. Dışarıda ise Siyonist rejime öfke kusan, kendileri için bir beka sorunu olarak gören Yahudiler mevcuttur. Onlarla işbirliği yapılmalıdır. Üçüncü başlık ise Hristiyan dünya Siyonist vahşete karşı uyanmış durumdadır. Uyanan Hristiyan dünyayla çok yönlü işbirliği yapılmalıdır. En büyük hami olan İngiltere, ABD ve Fransa bile sorun çıkaran bir İsrail istemiyor artık. İki devletli bir bünyenin barış içerisinde yürütülmesi isteniyor. Öte yanda ABD'deki Siyonist lobinin önemli bir kısmını teşkil eden evangelik Hristiyanların İsrail vurulurken izlemekle yetindiğini gördük. Netanyahu, Trump ve batılı liderlere yalvardı adeta. Oysa ki bırakın füzeyi, İsrail'e çakıl taşı düşmesine bile müsaade etmezlerdi. Buradaki fark şu olsa gerek. Evangeliklerin hedefiyle Netanyahu'nun ki artık çakışmıyor. Evangeliklerin Büyük İsrail gibi bir dertleri yok artık. Mesih'in gelmesi için Kudüs'ün alınması, tapınağın inşa edilmesi gerekmekte. İsrail'in varlığını bu amaç için bir araç olarak görmekteler. Trump'ın yeniden iktidara gelmesiyle son aşamaya gelindiğine, Trump'ın bu aşamaya komuta ettiğine inanmaktalar. Yoksa Beyaz Saray'da bu kadar evanjeliğin ne işi olabilir? Dolayısıyla Yahudilerin ırkçı ve dini söylemleri terk edip yeni Hristiyan Roma'nın inşasında Yahudilerin Hristiyan olarak yer almasını istiyorlar. Aksi halde Yahudilerin Tanrı'nın gazabına uğrayacağına inanmaktalar. İran-İsrail savaşında füzelerin İsrail'e isabet etmesini ise söz dinlemeyen İsrail'e Tanrı'nın bir gazabı olarak görmekteler. Dördüncüsü, 12 günlük İsrail-İran savaşı akıllarda birçok soruyu bıraktı. İran'ın İslam dünyasında oluşturduğu ötekileştirici tutumun bir sonucu olarak bu savaşta Siyonist rejime karşı hak ettiği öfkeyi duyamayanlar oldu. Bu savaşı birbirine muhtaç, birbirinden beslenen iki rejimin iç dalaşı olarak okuyanlar oldu. Öte yanda Hamas'tan sonra ikinci kez İsrail'in dokunulmazlığına dokunan ülke olarak İran'ı kahramanlaştıranlar da oldu tabii ki. Bu savaşın kazananı var mı? Bu savaşla birlikte İran ve İsrail izledikleri bölge politikaları açısından durdurulur mu? Yoksa izledikleri politikalar devam mı edecekler? Bundan sonrası için İran ve İsrail'i ne bekliyor? Bölgeyi ve İslam dünyasını neler bekliyor? Bu akşam bu sorular ve muhtemel senaryolar üzerinde duracağız. Deyip sözü konuklarımıza vermek istiyorum. İlk olarak değerli hocamız Erciyes Üniversitesi'nden Sayın Profesör Doktor Gökhan Bolat hocamıza 12 günlük İran Siyonist rejim savaşının dinamikleri, sosyokültürel boyut, siyasi ve ekonomik boyut, uluslararası boyut ve müdahaleler, direniş ekseninde bir kırılma mı mevcuttur sorularını yöneltmek istiyorum. Söz hocamızda. Buyursunlar efendim. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sevgili değerli Hazırun, herkesi burada saygıyla selamlıyorum bu arada. Evet, siz bir özet yaptınız aslında, bir çerçeve çizdiniz. Fakat bunun tabii ki İran boyutu nedir, Orta Doğu'ya yansıması nedir, bu bahsettiğimiz direniş ekseninden vesaire. Onları özetlemeye çalışacağım işin doğrusu.
Şimdi tabii ki 12 Haziran'da başlayan bu İsrail saldırısının evveliyatı var. Yani sonuçta bazı bahanelerle İran'a saldırdı. Ancak İsrail için İran neden bir tehdit aslında? Bunları bizim önce bir masaya yatırmamız gerekiyor. Birincisi İran'da İslami bir rejimin olması İsrail açısından ki nükleer silah geliştirme olasılığından dolayı ki böyle bir şey olması halinde zaten İsrail'in burada varlığı ciddi bir tehlikeye girecektir. Bunu önleme girişimleri var sürekli. Yani bunu 90'lardan beri zaten dile getiriyorlar hepimizin takip ettiği üzere. Fakat 12 Haziran'da başlayan bu saldırılar arasında hızlandıran bazı şeyler oldu bu arada. Yani onun öncesindeki. Birincisi 9 Haziran olması gerekir. İran şöyle bir açıklama yaptı. İsrail'in nükleer belgelerini ele geçirdik. Ki bu İran açısından ciddi bir istihbari casusluk faaliyeti bu arada. Akabinde 12 Nisan'da başlayan ABD ve İran görüşmeleri 11 Haziran'da Amerikalıların yaptığı açıklamayla 15 Haziran'da bir anlaşmaya varılabileceği yönündeydi. Nitekim İsrail İran'la yapılacak olan bir anlaşmadan sonra artık kendisi açısından bir düşman yani saldırganlığına bahane olacak bir faktör kalmayacağı için burada Amerika'da dinlemeden İran'a saldırdı. Şimdi bu saldırı aslında bence Orta Doğu'daki güç dengeleri açısından oldukça önemli bir dönüm noktasıdır. Yani biz bunu ileride 12 Haziran'dan öncesi ve sonrası diye aslında ayırabiliriz. Ayırmamız da gerekir. Şöyle ki 12 Haziran'da başlayan ve 12 gün devam eden aslında bu savaş ya da çatışma diyebiliriz biz buna. İslam dünyası açısından bazı kazanımlara da sebep oldu aslında. Bunları şöyle sıralayabiliriz işin doğrusu. Birincisi artık İslam dünyası açısından İsrail'in bir taraf olduğu, İsrail'in bir düşman olduğu, İsrail'in bölgede kendine ait bir hedeflerinin ve amaçlarının olduğu artık net bir şekilde İsrail tarafından çizilmiş oldu. Yani İslam dünyasında en büyük şikayetlerimizden biri neydi? İslam dünyasının uyanmayışıydı. Yani hani tabii ki burada da İslam dünyasını ikiye ayırmamız gerekiyor. Birincisi halklar bakımından, ikincisi yöneticiler bakımından. Yöneticiler zaten baskın otoriter yönetimlerde olduğu için halk da burada bir şekilde susturuyor. Yoksa ben halkların vicdanlarının bu kadar da suskun olduğunu, bu kadar da bigane olduğunu hiç düşünmüyorum işin doğrusu. Şimdi ama İsrail İslam dünyasının gözüne şunu soktu. Ben sizin üzerinizde yani sizin karşınızda sizi düşman bellemiş ve arz-ı mevut gibi bölgede kendine ait planlarının olduğunu aslında İslam dünyasına yaptı bir şekilde aktarmış oldu. İkinci kazanım aslında burada şudur. İsrail'in potansiyelinin farkına vardır aslında. Hem artı ve hem eksi yönleriyle. Ve İslam dünyası bundan sonra muhtemelen İsrail tehdidine karşı kendi askeri potansiyellerini, askeri güçlerini çok ciddi oranda artıracaklarını aslında düşünüyorum burada. Bir diğeri İran'ın 7 Ekim öncesinde Suriye'de, Lübnan'da ve Yemen'de o ortaya koyduğu vekil güçler dediğimiz yani İslam dünyasını kendi içinden böyle saran ve demin de güzel bir şey dediniz aslında orada İslam Birliği'ni yeni hatırladı diye. Yani İslam Birliği'nden daha ziyade bir Şiilik şeyi vardı İran'ın. Fakat bu 12 Haziran'dan sonra artık bu Şiilik rengi yerine daha İslami rengi ön plana çıkartmaya başladılar. Buna da bir şekilde aslında mecbur idiler. Çünkü İslam dünyasında evet biz şunu savunduk yani her zaman da savunuruz. İsrail'in karşısında olan kim varsa aslında onun yanında ya da İsrail'e karşı Şii de olsa savaşan bir İran'ın her zaman yanındayız. Ancak bir de İslam dünyasının tabii kendi içinde bazı sorunları var. Bir kazanım şöyle olması gerekir bence. Artık bundan sonraki süreçte Türkiye ve İran'ın aralarındaki ilişki boyutunun da değişmesi aslında gerekir. Yani buna ben şöyle bir tanım koydum aslında. Müşterek tehditlere karşı ortak bir mekanizma kurulması gerekir artık. Çünkü Türkiye ve İran'ın öncülük yapacağı bu mekanizma diğer İslam ülkelerini de olumlu bir şekilde etkileyebilir. Yani onların da bu mekanizmaya dahil olmasına sebep olur ve cesaret verir işin doğrusu. Hatta şöyle bir aslında aralarında mutabakatın da bence artık olması gerekir. Aradaki mezhep farklılığının sadece dini alanda kalması, bunun bölgede İslam devletleri arasında huzursuzluğa sebep olacak, güç kaybına sebep olacak askeri, siyasi ya da diğer kısımlara taşmamasını aslında yönünde bir mutabakatta bulunmaları bence bütün İslam dünyası açısından hayırlara vesile olur diye düşünüyorum.
Aksi halde İslam dünyasının zaten en büyük şeyi bölünmüşlüğüdür. Ama karşımıza baktığımızda bir İsrail var ve İsrail'in arkasında çeşitli sebeplerle bile olsa bir Batı dünyası var. Yani demin bahsettiğiniz üzere evangelist Hristiyanlar var. İşte bunlar Siyonistlerle işte Kudüs'ün alınması, oradaki Süleyman Tapınağı'nın tekrar inşası, sonra işte Mesih'i çağırmak, Mesih'i dünya zorla indirmek gibi bir yani uçuk kaçık da olsa inandıkları bir ortak payda vardı. Ancak tabii şeyden sonra baktığımızda İsrail'in o bütün dünyanın aslında görmesini sağladığı ya da bütün dünyanın gördüğü o acımasız, katil, o merhametsiz yönünü gördükten sonra Hristiyan dünyasında da gerçekten İsrail'e bakışta farklılıklar oluşmaya başladı diyebiliriz. Şimdi İran'da tabii ki bu saldırıdan sonra ilk sabah uyandığımızda bir şok etkisi tabii ki oldu. Çünkü bu şok etkisini yaratan şey İran'da üst düzey, yani ne diyelim, velayeti fakiye, yani Hamane'ye bağlı o devletin kendisini temsil eden isimlerin, yani orada baktığımızda Sipah Pasara'nın komutanı, İran ordusunun komutanı gibi ya da Amerika ile şeyleri yürüten, müzakereleri yürüten oradaki temsilcinin vesaire birçok generalin öldürülmesi bir şok dalgası yarattı. Hatta daha sonra Trump'ın da mesela şey yaptığı şekliyle, açıkladığı şekliyle Hamane'nin de nerede olduğunu biliyoruz. İstersek onu da öldürebiliriz ama şimdilik öldürmeyeceğiz olayı İran'da, İranlılar açısından da ciddi bir şok etkisi yarattı. Acaba rejim düşüyor mu? Rejimin varlığı tehlikeye mi girdi gibi bir soru işaretlerinin ortaya çıkmasına sebep oldu. Ancak İran burada evet şey durdu, yani diğer beklediği müttefiklerden o desteği alamadı ve rejim varlık yani olmak ya da olmamak şeklinde bir tavır ortaya koymak zorunda kaldı. Yani ya yok olacaktı ya da rejimi ayakta tutacaktı bazı kayıplar yaşasa bile. Nitekim yıllardan beri zaten şeye baktığımızda 1979'dan itibaren zaten hedefinde olan iki ülkeden biriydi İsrail. Yani şeytanı bozok dedikleri Amerika birinci düşman, şeytanı küçük dedikleri, yani küçük şeytan dedikleri İsrail'de diğer önemli bir hedefiydi. Dolayısıyla yıllardan beri bununla savaşma ihtimalinden dolayı birçok alanda silah ve mühimmat geliştirdiler. Nitekim zaten İsrail'e karşı atılan bu şeylere baktığımızda çok ciddi anlamda hipersonik füzelerinin olduğunu da gördük. Dolayısıyla burada İsrail'e karşı çıkılabilir. Yani İsrail'e saldırılamaz, İsrail vurulamaz miti aslında ortadan kaldırılmış oldu. Yani İsrail bal gibi de vuruldu. Demir kubbede bal gibi de aşıldı işin doğrusu. Bu İsrailler açısından aslında baktığımızda Batılılar açısından da o psikolojik bir şeydir aslında. Ne diyelim, o güvende oldukları garantisinin ortadan kalkmasıdır. Çünkü İsraillerin İsrail dışındaki Yahudileri İsrail'e davet ederken en büyük vaatleri dünyada en güvenli şekilde yaşayacakları ülkenin İsrail olacağı olduğu garantisiydi. Ama şimdi baktığımızda birçok kişi İran tarafından gönderilen füzeler tarafından öldürülmüş oldu. Ki İran'da bu harekat sırasında çok akıllıca hareket etti. Yani özellikle geceleri gönderdi bakın. Çünkü insanlar zaten gündüz uyanık fakat geceleri de onları uyutmadı. Dolayısıyla bir süre sonra artık İsraillerin psikolojileri bozulmaya başladı. Ve bu bozulan psikoloji aslında savaşın uzamasında önledi diyebiliriz. Çünkü İsrail içinden de çeşitli tepkiler gelmeye başlamıştı. Şimdi İran tarafına baktığımızda saldırının ben saldırı olduğu gün aslında bunun 3 aşamalı bir planın ilk aşaması olduğunu söylemiştim. Birinci plan o neydi? İsraillerin amacı işte nükleer silahları vesaire bahane ederek İran'daki rejimin aslında toplum üzerindeki ve uluslararası ilişkilerde sürekli İsrail tehdit eden o gücünü kırmaktı. Şimdi ilk etapta aslında bunu yaptı. Ama bunu yaparken iki amacı vardı. İran'da özellikle rejime muhalif olan kesimlere de bir cesaret vermek istedi. Bakın o sizin hani 40 yıldan beri sizi yöneten, sizi baskıyla yöneten rejim bak gördüğünüz gibi yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Üçüncü bir plan hayata geçireceklerdi. Ben bunu ta Şubat ayından falan aslında yazmıştım. Yani X platformunda birkaç yıldan beri hazırlanan bir şey vardı orada. Ne diyelim? Rejim yıkıldığında yerine gelecek şahıs da belliydi. O da son
Pehlevilerin son şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu, ki Amerika'da yaşıyor kendisi. Rıza Pehlevi'yi artık bunlar rejimden sonraki süreci hazırlıyorlardı. Nitekim 7 Ekim'den önce de Rıza Pehlevi İsrail'e gitti. 7 Ekim'den sonra da gitti. Ve çok ilginçtir. E, Her ikisinin de, yani Netanyahu ile yaptığı görüşmede vesaire ya da X'teki paylaşımlarında şu ifadeyi kullandı. Bu mücadele ışığın çocukları ile, yani Yahudilerle karanlığın çocukları, yani Hamas arasında, yani Müslümanlarla Yahudiler arasında. Ve bunu kullanan yani Rıza Pehlevi. Şimdi ancak İsrail'in bu evdeki yaptığı hesap çarşıya uymadı. Çünkü burada aslında İran sosyolojisini iyi okumak lazım. İran çok çeşitli toplumlardan oluşuyor. Yani İran'a baktığımızda evet, çoğunluk Şii mezhep olarak baktığımızda %10'u da Sünni, ama içerisinde Bahayilerden tutun Zerdüştlere kadar, ondan sonra etnik anlamda baktığımızda Farslardan tutun Türklere kadar, Lurlara kadar, Kürtlere kadar birçok farklı şey var. Şimdi burada İran içinde evet rejime karşı olan bir kitle var. Fakat hesap edemedikleri şey İran'ın yüzyıllardan beri inşa ettiği millet tanımı. Burada da İran ortak paydayı milleti İran üzerinden kurmuştur. Yani ortak payda İran'dır. Şimdi siz İran'a hem saldırıp hem de rejimi yıkmaya çalışır ve yerine de bir aday öne sürerseniz, normal koşullarda o adayı destekleyecek olanlar bile devlet, ülke saldırıya uğradığı için buna karşı isteksiz davranır. Ki öyle de yapıldı zaten. Yani orada benim bir sonraki beklediğim hamle halk ayaklanmaları idi. Nitekim bunun denemesini zaten Mehsa Emini protestolarında yaptılar. Ancak orada da bir hata yaptılar. Ya bunların akıl babaları kimse bunu çok çözemiyor. Yani İran'ı tanımadan İran'da bir değişim yapamazsınız. O da şuydu. Mehsa Emini başörtüsü üzerinden mesela bir protesto dalgası başladı. Yani başörtülerini yere attılar. Oradaki Mollaların sarıklarını aldılar. İşte dalga geçtiler falan. Şimdi İran muhafazakar bir toplumdur. İran'daki insanlar. Yani seküler de olsa değerlere karşı yapılan hakaretlere şey yapmazlar, yanaşmazlar ve destek de vermezler işin doğrusu. Ama Mehsa Emini ile bir deneme yapmış oldular. Bir diğeri de işte ışığın çocukları ve karanlığın çocukları diye İsrail'le ortak bir payda kuran Reza Pehlevi saldırıların akabinde getirmeye çalıştılar. Ancak İran'da İsrail'e karşı oluşan bu öfkeden ve nefretten dolayı Reza Pehlevi'ye karşı herhangi bir destek durumu ya da onu destekleyecek halk ayaklanması boyutu ortaya çıkmadı diyebiliriz. Şimdi bir de tabii ki burada Batı'nın aslında artık özellikle Arap Baharı'ndan sonra İslam dünyasında kaybettiği önemden de aslında burada bahsedebiliriz. Biliyorsunuz Batı dünyası değerler üzerine bir çıkış yapmıştı. Bütün dünyada aslında bu değerleri Oraya pazarlayarak... geçmeden önce bir sual ile devam edebilir miyiz? Tabii ki. Yani şimdi İran bu saldırıyla birlikte içeride bir Pers, Farisi, milli bir dayanışmayı, bölgede ise Şii eksenli bir dayanışmayı oluşturmaya çalışıyor diyebilir miyiz? Kesinlikle o İran içindeki tartışmalar da var zaten. Yani İran'da hatta şöyle bir şey, Şii görünümlü bir farklılık vardır ki İran'ın kendi içinden bahsettiğimizde burada. Hatta son dönemlerde, ki ben bu konuda 2016 yılında da bir röportajda bahsetmiştim. İran'da yeni bir dönem başladı aslında. O da şöyle bir dönem. Şimdi 500 yıldan beri İran'da Şiilik ortak paydaydı. Yani hani %90'ı Şii. Fakat son dönemlerde İran'da özellikle Güney Azerbaycan dediğimiz bizim Tebriz merkezli, Tahran'da da birçok Türk var zaten. Özellikle yeni nesil arasında ciddi bir milliyetçilik akımı ortaya çıkmaya başladı. Hatta hatırlayalım 2 Mayıs'tı galiba. 2 Mayıs'ta orada bir takım var. Traktör Sazi diye denilen bir takım. O şampiyon oldu. Ve Traktör Sazi aslında bir futbol kulübünün ötesinde bir anlam ifade etmekti İran'daki Türkler için. Dolayısıyla onun şampiyon olması sadece bir futbol takımının şampiyon olması değil. İran'daki Türklük kimliğinin, Türklük şeyinin kavramının aslında bir zaferi. Yani diğer insanlara, diğer toplumlara karşı onun farkındalığının ve gücünün ortaya konulmasıydı aslında bu. Dolayısıyla
İran içerisinde bu tartışma yaklaşık 10-15 yıldan beri var. Yani ben İran'da olduğum dönemde de bunun şeylerini, sonuçlarını görüyorduk mesela. Hatta İran'da bir Azerbaycan Türk'üne diyelim biz. Sen Azeri misin dediğinde ciddi tepkiyle karşılaşmıştım mesela. O da hayır ben Türk'üm demişti. Yani oradaki Türklük bilinci ciddi anlamda gelişiyor. Hatta Güney Azerbaycan'ın bağımsızlığını sağlayan birçok hareket var ki mesela onların hemen sormuşken de açayım. Gamoh diye mesela bir şey vardı. Mahmut Çehregani'nin başında olduğu. Şimdi bunlar da hata yaptı şimdi doğrusu. Yani tam İsrail'in İran'a saldırdığı dönemde rejime karşı açıklamalar yaptılar. Hatta iyi de bilendiler işin doğrusu. Yani böyle görsellerle, video kayıtlarıyla İran'daki halkı rejime karşı çağırdılar. Şimdi bu tabii ki şeydir. Yani yanlış zamanda yanlış hamle yaparsanız bu yıllardan beri ortaya koyduğunuz çabalarınızın da boşa gitmesi demektir. Çünkü İsrail'le Amerika ile ortak hareket eden bir Türklük hareketi olamaz zaten. Dolayısıyla İran'daki Türkler arasından da bu Gamoh gibi şey yani yanlış çıkışlar, yanlış zamandaki çıkışlar onlara bir saygınlıklarını, önemini kaybettirdi de diyebiliriz. Orta Doğu'ya geldiğimizde ki bu Osmanlı'dan beri vardır aslında. Yani İran'ın çok eleştireceğimiz kısmı maalesef bu. Yani mezhepçilik şeyini bölgedeki rekabete, bölgedeki mücadeleye sürekli katan İran olmuştur. Yani Osmanlı mesela Abdülhamit döneminde özellikle İran'ın Irak'ta yaptığı Şiileştirme faaliyetleri, Şiilik faaliyetlerine karşı buradaki büyük ailelerin çocuklarını almıştır, İstanbul'a getirmiştir mesela. Bunları Sünni olarak yani Sünni bilinciyle şey yapmıştır. Hatta Osmanlı'nın yönü biliyorsunuz batıdır her zaman. Ama İran doğuda sürekli bir sorun çıkarttığı için Osmanlı doğuya tekrar yönelmek zorunda kalmıştır. Yoksa Osmanlı isteseydi İran'ı fethederdi, topraklarına katabilirdi. Ancak Osmanlı'nın derdi orası değil. Yani daha ilahi kelimetullah dediğimiz ondan sonra daha çok Hristiyan ülkelerdeki toprakları genişletmek üzerineydi. Dolayısıyla şimdi bu yeni dönemde e, Türkiye'nin İran-İsrail çatışmasındaki duruşu bence önemliydi burada. Yani Türkiye bir fırsatçılık yapmadı. Yapsa Türkiye yani rejim şu an yıkılmıştı emin olun. Çünkü Türkiye İran'da bizim tahmin ettiğimizden çok daha fazla güçlü. Özellikle İran iç kamuoyunda milliyetçiliğin artması ve Şiilik ortak paydasının biraz daha zayıflamaya başlamasıyla birlikte Türkiye'nin aslında İran'daki eli daha fazla güçlenmiş idi. Ancak İslami bir duruş sergiledi. Yani tam anlamıyla değil ama karşısında olmadı en azından. Ama şunu önermesi gerekir bence artık gerçekten. E, Mezhep farkı sadece dinde kalsın. Yani onlar istediği gibi inansın. Biz istediğimiz gibi inanalım. Ama ortak paydamız İslam olsun. Ve ortak noktalarımızdan biri de demin ki bahsettiğim gibi müşterek hedeflere karşı ortak bir mekanizma mutlaka kurulması gerekir. Çünkü İran şunu anladı burada. Yani İsrail'e karşı tek başına yeterli değil. Dolayısıyla ne yapmak zorunda? Diğer İslam ülkeleriyle işbirliğine girmek zorunda. Aksi halde İran'ın kendi varlığı da tehlikeye girecektir. Dolayısıyla Türkiye'nin böyle bir öneri getirmesi, böyle bir görüşmelere başlaması bence İslam dünyası açısından da bölge açısından da oldukça önemli olur diye düşünüyorum. Bizim açımızdan isterseniz yani da sorularınız varsa oradan devam edelim. Ama Türkiye açısından da değerlendirmek icap edecektir. Türkiye açısından şunu anladık biz. Yani bir sonraki hedefin biz olduğunu artık net olarak anladık. Bu oldukça önemli. Ee, Ve bu bizim açımızdan da aslında bir dönüm noktası olacak. Şöyle ki Türkiye'nin artık yani yıllardan beri söylüyoruz. Bu Osmanlı'dan beri var ama son dönemlerde biz biraz bunu unutmuştuk. Türkiye'nin bölgede bir sıradan bir ülke olmadığını bir ülkenin ötesinde bir anlamı ve değere sahip olduğunu artık anlamaya başladık. Çünkü baktığınızda Türkiye dışında diğer İslam ülkeleri ki bunların birçoğu zaten 1918'den sonra İngiltere tarafından, Batı dünyası tarafından oluşturulmuş yönetimlerdir. Yöneticiler de yine Batılılar tarafından seçilmiş kimselerdir. Dolayısıyla yani buralardan bir şey çıkması zordur. Yani bir bilinç, bir hareket başlaması zordur. Bunu yine kim yapacak? Yine bu bölgeyi 700-800 sene yönetmiş, bölgedeki yönetim tecrübesine, insanların zihnindeki bir yere, bir güce sahip olan yine Türkiye yapacaktır. Dolayısıyla Türkiye burada konunun ne kadar ciddi olduğunu, İsrail ve İsrail'e destek verenlerin bölgede niyetlerinin ne olduğunu
ve bunlara karşı neler yapılması gerektiğini mesela net bir şekilde anlamış oldu. Bu yüzden savunma sanayindeki hamlelerin daha da güçlendirerek artırılması ondan sonra gerekmektedir. Tabii ki bunun içinde en çok eksik bırakılan noktanın da tamamlanması gerekir. Ee, Yani şöyle bir laf var. Zülfikar sende olsa ne gezer? Hazreti Ali'deki yürek yoksa diye. Şimdi savunma sistemlerimiz olması güzel ama bunları kullanacak bilinçli Müslüman nesillerin de yetiştirilmesi gerekir. Dolayısıyla eğitim sistemimizin de bizim ona göre dizayn edilmesi gerekir. Toplumsal kuralların, değerlerimizin toplumsal hayata daha çok yansıtılması gerekir. Çünkü siz dünyanın en güçlü silahını yapın ama o silahı kullanacak bilinçte bir toplum, bir nesil yoksa o silahlar döner dolaşır sizi vurabilir. Bu anlamıyla bizim yapacağımız özetle çok çok fazla iş var. Türkiye'nin yeniden ayağa kalkması gerekiyor. Ayağa kalkarken de kendini hatırlayarak, kendi değerlerini, kendi geçmişini hatırlayarak yeni bir dönem açması gerekiyor. Yani artık bizim şu 150 yıldan beri yaptığımız batılılaşma şeyinin yani batıllaşmaktan çıkıp Müslümanlaşmaya geçmemiz gerekiyor. Daha çok İslamlaşmaya geçmemiz gerekiyor. Yani kendimizi hatırlamamız gerekiyor. Çünkü biz karşı tarafız. Yani artık şey yapmamız lazım bizim. Neydi onun adı? Kendimizin kim olduğunun farkına varmamız lazım. Dolayısıyla bu noktada Türkiye'nin artık gardını daha iyi alacağını tahmin ediyorum. Nitekim Cumhurbaşkanı da zaten bunu ifade etti. Stoklarımızı ciddi anlamda artıracağız dedi. Ancak ileride artık bu şuna dönüşecektir. Ve dönüşmesi de aslında bizim açımızdan da oldukça önemli. Çünkü şöyle bir şey de yaşadık. Son 50 yılda diyelim. Dikkat ederseniz özellikle 1918'den sonra bölgede ne diyelim yeni oluşturulan yönetimlerde çok fazla bir İslami hassasiyet yok idi aslında. Yani şeye baktığımızda Mekke'yi bile elinde tutan Suud Hanedanı'na baktığımızda e, yani İslam dünyası kan ağlıyor fakat hiçbir adım yok. Gazze'de insanlar, çocuklar öldürülüyor, Müslümanlar öldürülüyor fakat hiçbir adım yok. Birleşik Arap Emirlikleri'ne baktığımızda Dubai'de insanlar zevk-i sefa içinde yaşarken Gazze'deki çocukları görmüyorlar mesela. Dolayısıyla şimdi şöyle bir şey de çıkarttılar ortaya. Yani bu bastırılmış toplumlar, kuşatılmış devletlerin yanı sıra e, İslam yani sekülerizm özellikle yaygınlaştırılarak bu coğrafyada insanların e, batıya karşı İslami bakışı da engellenmek istendi işin doğrusu. Çünkü önce sekülerizm devletlere geldi. Fakat daha sonraki asıl büyük tehlike toplumlara ve insanların zihnine aslında bunu yaydılar. Şimdi baktığımızda biz tarafsız tırnak içindeki şeyden yani tarafsız nesiller yetiştirmeye başlıyoruz. Bunu topluma gittiğinizde yani bu toplumda İsrail destekleyen insanları da gördük biz. Peki biz bunu nasıl yarattık? Nasıl ortaya çıktı? Bunların üzerine de işin doğrusu bence düşünülmesi gerekiyor. Bunun önlemlerinin alınması gerekiyor. Hukuk kurallarımızın, ondan sonra ahlak normlarımızın, ondan sonra gelecek hedeflerimizin, eğitim sistemimizin, sosyolojimizin bunlara göre bir önlemin alınarak aslında yeni gelişmeler, yeni kararların alınması gerekiyor bence. Dolayısıyla şimdi burada hani birçok açıdan baktığımızda bir de İsrail açısından bakalım. Bence İsrail burada bu savaştan en az kazanım elde eden. Hatta Oraya bence geçmeden önce şu suali tevcih etmek isterim. tabii ki Şimdi İran'ın eski devlet başkanı Ahmadinejad, biz Irak işgal edilirken, Afganistan işgal edilirken Amerikan askerine yardım ettik diyor. Şimdi bu yardımlar neticesinde işte Irak'taki nükleer reaktörler hakkında bir takım bilgilerin İsrail istihbaratına iletildiği söyleniyor. Şimdi tabii Amerika'nın bölgeyi ezmesiyle birlikte bu bölgeye İran'ın yerleştiğini görüyoruz. Yani mesela Irak ezildi, İran yerleşti. Suriye ezildi, İran yerleşti. İşte Lübnan'da yaklaşık olarak 20-25 yıla yakın 20 yıla yakın süren bir iç savaş vardı. O savaş bitti. Bir baktık ki Hizbullah yerleşmiş. Yani dolayısıyla Yemen'de de aynı şey geçerli. Yani İran'ın vurduğu ve ezdiği yerlerde sanki Amerika'nın vurup ezdiği yerlerde İran'ın mevzi aldığını görüyoruz. Şimdi bu açıdan bakacak olursak daha doğrusu, İran bu tutumundan vazgeçecek mi? Yani
Batı'nın ezdiği ülkeleri kendisine bir mevzi olarak görmeye devam edecek mi? Birincisi bu. İkincisi ise hocam çok önemli. Yani İran bugüne kadar bu Pers milliyetçiliğini arka planda tutup, çünkü nüfusu bölgede bu etkinliği sağlamaya yetecek bir ülke değil. Dolayısıyla Şia üzerinden Araplar var, işte Türkler var, Türkmenler var. Bu coğrafyaya yayılabilmesi için Şia'yı bir mezhebi kullanmak suretiyle yayılmayı daha çok strateji olarak benimsemiş durumda. Şimdi bundan vazgeçecek mi? Yani iki tane önemli konu var. Bir ayrımcılık, yani mezhepçi ayrımcılık. İkincisi ise Amerika'nın veyahut da batılı güçlerin e, ezdiği yerlere yerleşme, mevzi almaktan vazgeçecek mi? Çünkü hani İslam Birliği diyoruz ya, İslam Birliği'nin aslında bakarsanız İran çok önemli bir ülke. Gerçekleşmesi de bu iki önemli hususun önemini görmemiz lazım. Ne dersiniz bu konuda hocam? O dedikleriniz evet doğru. İşte ben de bu yüzden önerdim artık. Yani mezhep farklılığının artık sadece dinde kalması. Yani inanış boyutunda kalması bizim. İnanış, ibadet vesaire. Yani o İran'daki insanların yani bireysel anlamda kalmalı biraz da. Ama şimdi şeye baktığımızda Irak'taki mesela en büyük kazanan ikinci devlet İran oldu. Suriye'de hakeza, Lübnan'da hakeza, Yemen'de. Peki buradan aslında şöyle bir şey de anlayabiliriz. Aslında bu şeyler İran'ın yayılması aslında e, bu yayılmasına aslında bir yol da verilme gibi bir durum var. Çünkü bir ne var? İslam dünyasında bir ikilik ortaya çıkıyor. Bakın Yemen'e baktığımızda Yemen şu an 3 bölüme ayrılmış durumda. Şeye baktığımızda, Lübnan'a baktığımızda e, yani Hizbullah'a bir taraf ilan edersek diğer karşı tarafta işte Sünniler var, Hristiyanlar vesaire vesaire var. 3-4 parçaya ayrılmış durumda. Suriye'de İran ciddi anlamda bir Esad döneminde büyük bir faaliyet alanı bulmuştu. Tabii ki o da biraz şeyi desteklemek için Irak ve Lübnan'ı desteklemek içindi. Fakat Batı'nın bundan rahatsız olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü İran'ın bu coğrafyada mevzi kazanması demek İslam dünyasındaki farklılıkların, ikiliklerin ya da ne diyelim ayrılıkların çoğalması anlamına gelir. Dolayısıyla bu da Batılıların işine gelir. Yani şimdi şeye baktığımızda, Irak'a baktığımızda şimdi Irak'tan sağlıklı bir devlet olarak bahsedebilir miyiz? Hayır. Yani Lübnan'a baktığımızda Lübnan'ı devlet bile görmemiz aslında hata bence. Ürdün e, yani sonradan uydurulmuş bir devlet zaten baktığımızda. Yani şey yok yani isimleri falan bile sonradan uydurulmuş bir devlet. Yemen'e baktığımızda 3 parçaya bölünmüş. Uzaktan zoom'u geriye çektiğimizde Orta Doğu'ya baktığımızda Orta Doğu'da bir yek vücut bir durum yok. Yek vücut olmayınca işte İslam dünyası parçalanınca Batı karşısındaki Müslümanların gücü de aslında dağılmış oluyor. Dolayısıyla Müslümanlar aslında Batı için bir tehdit olmaktan çıkıyor. Zaten bütün o politikaların, projelerin amacı da karşılarında güçlü bir İslam devlet dünyasının oluşmamasıdır. Şimdi bu noktada Suriye'deki değişim ya da onu şöyle biraz daha ben şey yapıyorum, e, değerlendiriyorum işin doğrusu. Şimdi İran'ın bu vakitten sonra bu duygudan vazgeçmesi gerekiyor. Fakat bunu kendiliğine bırakırsak bu biraz zor. O yüzden ben burada Türkiye'nin zorlayıcı bir aktör olarak İran'ı buna zorlaması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden hani adını müşterek hedeflere karşı ortak mekanizma diye tanımladığım bir mekanizmanın kurulması gerekiyor. Yani İran'a şunu yapacak. Bak şimdi sen burada eğer tek başına böyle bölgede mezhepçi takılırsan yarın tek başına kalacaksın ve yok olacaksın. Nitekim yok olmanı da hızlandırabilirim. Yani eğer Türkiye yani Türklük kartını açtığında e, İran paramparça olabilir. Çünkü Türkiye'nin etkisi İran'da çok çok fazla gerçekten. Özellikle yeni nesil üzerinde Türkiye aslında o yeni nesilde hani çok böyle Şiiliğin etkisinin olmadığı Türklük mesela fikrinin bilincinin daha güçlü olduğu. Dolayısıyla Türkiye'ye daha yakınlık duyan ciddi bir kitle var. O bir kitle günden güne de güçlenmeye başlıyor. Şimdi Türkiye uzun zamandan beri bu kartı hiç şey yapmadı. Fakat bu kartı açması durumunda İran ciddi bir sıkıntıya girecektir. Bir diğeri bundan sonraki süreçte tabii ki İran artık bölgede çok etkili olamayacaktır bence. Çünkü artık özellikle bu yerel casus ağlarının ortaya çıkarılmasıyla birlikte İran'da yeniden bir
yapılanma ortaya çıkacak. Yeniden bir kurumsallaşma ortaya çıkacak. Yani rejim kendisini sorgulayacak. Çünkü bir gecede 5-6 generali öldürüldü. Yani devletin ana organlarındaki generaller öldürüldü. Bunu sorgulayacak. Hatta bu noktada bence İran'daki tahminimi söylüyorum. O Mehsa Emini'den sonra geçen sene de mesela ben gittiğimde İran'a görmüştüm. Kılık kıyafet noktasında rejim ciddi bir esneklik göstermeye başladığını fark etmiştik. Bence bundan sonra İran'ın o esneklik politikasından da vazgeçebileceğini, ondan sonra çünkü bu esnekliğin ya da tavizi getirebileceğini, bu tavizlerin de karşısındaki rejim muhaliflerinin güçlenmesine sebep olacağını düşünmesini bekliyorum. Bir diğeri de bu şeyle ilgili Mossad'ın ve CIA'nin İran'daki casus ağıyla ilgili ciddi bir radikal bir değişime gireceğini düşünüyorum. Örneğin yine ben hani bunlar ortaya çıkmadan önce yazmıştım. Bahayilere dikkat demiştim. Ve o yakalanan 25 tane yerel casus tamamı Bahayi çıktı. Neden? Çünkü Bahayilerin merkezi, üst yönetim konseyi ve en büyük mabetleri Hayfa'da bulunur. Dolayısıyla Bahayiler ve arasında Yahudiler arasında, İsrail arasında ciddi bir şey vardır. Hatta şöyle bir durum var. Bahayiler mesela yıllardan beri BM göç vardır, politikaları vardır. Mesela Bahayilerden örneğin birçok kişi Amerika'ya, İngiltere'ye, Avrupa ülkelerine vesaire gitmiştir. Yani dış dünyada, İran dışında bir rejim muhalifi bir kitleler oluşturulmuştur aslında. Mesela ben Kayseri'deyim. Kayseri bu İranlı mültecilerin bekleme şehirlerinden bir tanesidir. Örneğin burada 4 ya da 5 bin civarında bir İranlı mülteci var ki bunların çoğu Bahayi, bir kısmı Hristiyan ki buralarda Bahayi var. Yani ne diyelim evleri var. Hristiyanlar için kiliseler var mesela ev şeklinde. Dolayısıyla hani Amerika ve İsrail, özellikle Amerika tabii ki uzun yıllardan beri aslında İran'a yönelik ciddi yatırımlar yapıyor. Yani rejimi devirme adına ciddi yatırımlar yapmıştır. O yüzden şimdi İran bunun farkına vardı ve Bahayiler gibi e, topluluklara karşı bence politikası da daha çok sertleşmeye başlayacaktır. Çünkü özellikle rahmetli İsmail Haniye ile başladı bu. Yani Mossad ve CIA adeta İran'da dalga geçti. Yani devrim muhafızlarının ondan sonra karargahında vuruldu. Son baktığımızda, suikastlere baktığımızda onlar da aynı şekilde. Yani güvenli evlerde vuruldu. Bu bir mesajdı tabii ki. Yani İsrail'in yani sen kendini çok büyütme. Bak senin içinde ben çok varım. Yani böyle SİHA atölyeleri kuracak kadar, yerel casusluğa kuracak kadar senin içindeyim mesajını vermiştir İran'a. Evet. Şimdi Resul Tosun Hocam'a dönmek istiyorum. Tabii size sormuş olduğum soruyu steci ederek başlamak istiyorum. Yani bu savaşla birlikte Rusya, İran, Çin ekseni çöktü mü? Veya Şii eksen çöktü mü? Çünkü iki eksenden de İran'a ciddi bir destek gelmedi. Dolayısıyla siz bu konuda ne düşünüyorsunuz Resul Hocam? Sesinizi açabilir misiniz lütfen? Evet. Teşekkür ediyorum. Öncelikle Gökhan Hoca'ya bu verdiği gayet dolu ve faydalı fikirler için teşekkürlerimi sunayım. Aslında söylenecek her şeyi söyledi. Gayet veciz ve gayet dolu dolu fikirlerini izah ettiler. Hakikaten istifade ettik. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ya şuradan başlayayım. O noktaya da geleyim de. Yani Türkiye'nin İran'da çok büyük etkisi var diye bir tespitte bulundu Gökhan Bey. Doğru. Bu hem oradaki 40 milyonun üzerinde olduğu tahmin edilen Türk soylular hem de diğer İranlıların da aslında Türkiye'ye bakışları son derece sevecen, son derece e, yani müsbet. Yani İranlı birisi hatta benim İran'da bir arkadaş dedi ki ya buradaki İranlı kadınlar mutlaka biriyle evlenip Türkiye'ye gitmek ister. Türk'le evlenmesinin sebebi Türkiye'ye gitmektir şeklinde. Yahut da başka ülkelere gitmek şeklinde. Şeyi çok yani İran halkı üzerindeki Türkiye'nin bu etkinliği şunu kabul edelim İslam devriminden sonra olmuş.
Bakınız 1970'li yıllarda İslam devrimine kadar Şah döneminde İran'ın Türkiye'ye karşı politikaları son derece olumsuzdu. Hatta Türkiye'de İranlı gençlerin üniversite okumasına bile müsaade etmezdi. Ben bir doktor tabip talebe tanıyorum. Cerrahpaşa'da okuyordu. O anlatmıştı. Bize İran Türkiye'ye girme izni vermiyor. Ben Yunanistan'a izin aldım. Yunanistan'a gittim. Oradan geldim burada Cerrahpaşa'da okuyorum demişti. Hakikaten de Şah döneminde İran'ın Türkiye'ye karşı çok olumsuz sert politikaları vardı hemen hemen her alanda. Ben 1982 yılında Genelkurmay'da Arapça mütercimi asteğmen olarak askerliğimi yaptım. İstihbarat Dil Okulu'nda da Arapça öğretmeniydim. Arap heyetler geldiğinde e, Genelkurmay Başkanı bile biz olmayınca anlaşamadığı için Genelkurmay Başkanı'nın odasına kadar rahatlıkla çıkabilen bir pozisyondaydım. Orada Genelkurmay Başkanı, daha doğrusu ikinci başkan, birinci başkan Kenan Evrendi, ihtilal darbe baş olarak konsey başkanı olarak dışarıdaydı. İkinci başkan vekalet ediyordu. Orada söz açıldı. Tabii biz hastemeriz dinliyoruz. Dedi ki ya dedi bu İslam devriminden sonra dedi İran'da dedi Türkiye'nin etkisi çok arttı dedi. Yani sokağa gidin dedi. Buzdolabından efendim çamaşır makinesine kadar Türk mallarını hep oralarda görürsünüz falan. Evet, İslam devriminden sonra Batı dünyası, Arap dünyası İran'a bir ambargo uyguladığı için İran mecburen bir bakıma da Türkiye ile irtibatlı olma halinde kaldı ki şu anda bile uygulanan ambargoya karşı Türkiye'nin işte biliyorsunuz bu doğalgaz alımı olsun, daha önce Halk Bankası Genel Müdürü orayla yapan bu alışverişten dolayı tutuklandı Amerika'da vesaire. Yani İran halkının Türkiye'ye olan rağbetinin İslam devriminden sonra ilgisinin daha çok arttığını, ambargodan sonra da daha fazla Türkiye'ye olumlu baktıklarını ben de İran'ı gezdiğimde müşahede etmiştim. Şimdi İran Savaşı'ndan önce e, 7 Ekim'de başlayan Hamas'ın o çıkış harekatı bugüne kadar İsrail'in saldırılarıyla maalesef bir insanlık dramı yaşıyoruz. Program öncesi yayınladığınız VTR'de onları bize hatırlattı. Yüreğimizi bir kez daha dağladı. Aslında İslam İşbirliği Teşkilatı 1969'da Mescid-i Aksa'nın kundaklanmasından sonra ortaya çıkan ve Filistin davasını önceleyen bir konferans, bir birlik olarak ortaya çıktı. Ancak bugün geldiğimiz noktada sadece Gazze'de değil, yani birileri orada Hamas'ı suçlayarak bak onlar çıkmasaydı Gazze böyle olmazdı diyorlar ama şu anda Batı Şeria'da bile yani Mahmud Abbas'ın yönetimindeki bölgede bile binlerce insan evinden yurdundan edilmiş, evleri yıkılıyor, gençler tutuklanıyor. Yani İsrail Mescid-i Aksa'nın kapısını kapatabiliyor, kilitleyebiliyor vesaire. Bunun karşısında biz maalesef Filistin davası için, Mescid-i Aksa için tesis edilmiş olan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın varlığını hissedemiyoruz. Hele Gazze'deki bu drama karşı Arap ülkelerinin sessiz kalıyor olması hakikaten çok düşündürücüdür. Gerçi Gökhan Hoca 1918'den sonra oralarda yerleştirilen yöneticilerin yine emperyal güçler tarafından yerleştirildiğini söyleyerek hadisenin yahut da tablonun gerçek veçhesini ortaya koydu. Ancak bir başka şey daha var. E, Arap ülkeleri yönetimleri Hamas'ın bitmesini İsrail'den daha fazla isteyen bir konumdadır. Hamas neden? Çünkü Hamas hem Filistin'in bir siyasi partisidir. Biliyorsunuz 2006 yılında yapılan serbest seçimlerde
nasıl olsa Hamas kazanamaz diye İsrail'in, Amerika'nın, Avrupa'nın da onayıyla seçimlere katıldı Hamas. Türkiye'den de 20 tane akademisyen o seçimlere gözlemci olarak katıldı. Nezih bir seçim olduğu şey yapıldı. O seçimlerde Hamas 132 sandalyelik Filistin parlamentosunda 74 sandalye elde etti. %60'ın üzerinde de oy aldı. Yani Hamas aynı zamanda Filistin halkının milli iradesini temsil eden bir siyasi örgüttür, bir sivil toplum örgütüdür. Öte yandan İlk defa bu Türk basınında ben yazdım. Daha sonra Cumhurbaşkanı da kullandı. Hamas aynı zamanda işgale karşı direnen, tıpkı Türkiye'deki işgale karşı direnen Kuvayi Milliye ne ise Hamas Filistin'in Kuvayi Milliyesidir. Geçmişte bunu fetih yaptı ama 93'ten sonra anlaştıktan sonra silah bıraktı. Bu misyonu Hamas üstlendi ve Hamas sadece işgale karşı direniyor. Bir böyle caydırıcı bir gücü var. İşte 2 sene yaşayan bir süre içerisinde tüm dünyanın desteğine ve IDF'in yani İsrail ordusunun onca gücüne rağmen Hamas hala pazarlık yapan, müzakere eden bir konumda. Neden? Evet, direniyor. İkincisi aynı zamanda Filistin'in siyasi partisi. Şimdi bu konum Arap yönetimlerini korkutuyor, ürkütüyor. Neden ürkütüyor? Çünkü mesela Arap Baharı'nda sadece 2 ülkede başarıya ulaşıldı biliyorsunuz. Biri Tunus'ta, diğeri Mısır'da. Mısır'da seçimleri kazanan İhvan-ı Müslümin, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'ydı. Nahda dediğimiz hareket Tunus'un yine ihvanı sayılabilir. Şimdi Hamas İhvan hareketinin Mısır versiyonudur. Şimdi İhvan örgütü Hamas'ın bir özelliği de yani işgal edilmiş bütün topraklar özgürleştirilene kadar mücadeleyi kendisine bir elbette amaç İsrail'in edinmiş bir hani iki devletli bir yapıyı da kabul etmiyor. tabii Hamas'ın bir İsrail'in özelliği de o. meşruiyetini de kabul etmiyor. Şimdi İhvan-ı Müslümin Arap dünyasındaki en güçlü sivil toplum örgütüdür. Nerede seçime girerse girsin eğer seçim yapılırsa orada başarı elde etmesi kaçınılmazdır. Bunu Fas'ta gördük, bunu Tunus'ta gördük, bunu Mısır'da gördük. Ürdün'de gayet serbestti bunlar. Fakat oradaki baskı rejimi onlara gereken imtiyazları, gereken hürriyetleri sağlamıyordu. Ancak en önemli başarısı Mısır seçimleriydi. Mısır seçimleri Mürsi'nin kazanmasıyla neticelenince aslında İsrail'in etekleri o zaman tutuştu. Çünkü Mürsi Türkiye ile aynı düşünceye sahip ve Türkiye ile işbirliğine hazır, Türkiye ile işbirliği yapacak pozisyondaydı. Milli irade arkasındaydı ve bu iki ülke kararlı davrandığı takdirde İsrail'in Filistin'de böylesine katliamlar yapma imkan ve ihtimali yoktu. O yüzden 2013 yılında hem Mısır'da hem de Türkiye'de aynı anda sokak hareketleri başlatıldı. Mısır'da sokak hareketleri 3 Temmuz'dur daha. Yani 4 gün öncesine denk gelir. 3 Temmuz'da sokak hareketlerini bahane ederek emperyal güçlerin ihvasıyla, telkiniyle bir darbe yapıldı. Aynı tarihlerde bakınız Türkiye'de de gezi hareketleri aynı amaca yönelikti. Türkiye'de de Erdoğan'ı indirmekti mesele. Tamamı İsrail'in güvenliğini hedefliyordu. Şimdi tabii bu darbeden sonra İhvan-ı Müslümin hareketi her tarafta yasaklandı. Terör örgütü ilan edildi. Arap ülkelerinde de terör örgütü ilan edildi. Bunun üzerine Hamas 2017'de İhvan-ı Müslümin'den ayrıldığını ilan ederek en azından göstermelik de olsa destek veren Arap ülkelerinin desteğini kaybetmemek açısından. Ancak bu gerçek şunu beraberinde getiriyor. Şu anda gerek Filistin'de yaşanan gerek Gazze'de yaşananlara karşı Arap yönetimlerinin bu derece sessiz kalmasının ötesinde seyirci kalmalarının temel nedeni Hamas'ın hem siyasi bir parti olarak halk desteğine sahip olması hem işgale karşı
fiili direniş gösteriyor olması bu Arap yönetimlerinin hepsi değil birkaç tanesini tabii burada istisnaları kaideyi bozmaz diyelim. Kendi tahtlarını, kendi iktidarlarını tehlikeye atar korkusuyla şu anda İsrail'den fazla Hamas'ın bitmesini maalesef bu Arap yönetimleri istedikleri için İsrail de çok rahat bir şekilde istediği gibi buralara bu katliamı yapıyor. Şimdi peşinden İran saldırısı geldi. Şimdi İsrail'in İran'a saldırmış olması her ne kadar Hizbullah'ı destekliyor, Hamas'a destek veriyordu diyerek efendim Suriye rejimini destekliyor gerekçesiyle yapmış olsa da aslında burada hemen o sorunuza da cevap vereyim. Bölgedeki direniş ekseni diye isimlendirdikleri İran'ın oluşturduğu Hizbullah, Suriye gibi direniş ekseni dedikleri aslında İsrail'i koruma ekseniydi. Bunu ne zaman çok net bir şekilde dünyaya duyurmuş oldular? Eğer direniş ekseni dedikleri Esad rejimi hakikaten İsrail'e karşı direnen bir devlet olsaydı, Esed rejimi gittikten sonra neden bütün Suriye'nin silahlarını, askeri tesislerini bombaladılar? Esed hiçbir zaman İsrail'e karşı bunları kullanmadı. Tam tersine Arap Baharı'nda Esed'in düşmesine 15 gün varken İsrail orada yine Mısır'da olduğu gibi dindarlar, muhafazakarlar iktidara gelecek belli. Suriye'de milli irade yerine İsrail'in güvenliği için Esed daha uygundur diyerek Esed'e sahip çıktılar. Dolayısıyla bu direniş ekseni dediğimiz eksen aslında İsrail'i koruyan bir politika izlemiş oldu. Bu bağlamda bölgedeki acaba Şii güçler zayıfladı mı? Güçleri şey yaptı mı? Şimdi bu İran Savaşı'ndan sonra İran'a İsrail bu saldırıları ve Amerika'nın bu saldırıları yaptıktan sonra artık her şey biliniyor. Gökhan Bey de temas etti. Ne Hizbullah eski gücü var, ne ortada zaten İran'ın bir de Suriye içinde binlerce Şii milisi vardı. Ve bu Şii milisler de aslında yeri gelince Hizbullah'la, Hizbullah da yeri gelince Suriye'deki milislerle dayanışma içindeydi. Bu savaştan sonra ve Suriye'nin düşüşünden sonra Şii egemenliği, nüfuzu Suriye'de tamamen bitmiş oldu. Yani İran Suriye'den çekilmek zorunda kaldı Rusya ile birlikte. Dolayısıyla Şii ekseni, onların direniş ekseni dedikleri aslında bir bakıma biraz da Şii eksenidir. Bu bölgede zayıfladı. Bitti mi? Bana göre bitmez. Hizbullah Lübnan'ın bir gerçeğidir. Lübnan 16 cemaate paylaştırılmış bir garip bir devlet yapısına sahiptir ve Hizbullah orada Şiilerin temsilcisi olarak 150 küsur yüksek mevki cemaatler arasında dağıtılmıştır. 50'ye yakını Şiilerin elindedir. Meclis Başkan Vekili gibi efendim bazı genel müdürlükler gibi ki bu ayrı bir konu. 150 küsur üst düzey mevki Lübnan'da cemaatlere paylaştırılmıştır. Şiiler orada çok önemli bir güçtür. Evet, Hizbullah'ı zayıflatmıştır ancak Hizbullah orada kesinlikle bitmemiştir, bitmez. Zaten dün Genel Sekreterlerinin yaptığı açıklamada da İsrail tamamen çekilmeden silah da bırakmayacaklarını falan ifade ettiler. Ancak şu anda eski gücünün olmadığını söyleyebiliriz. Bu Irak'taki Şiiler için de geçerli Necat Bey. Çünkü Gökhan Hocam daha iyi bilecek. Şimdi İran Şiileri ile Arap Şiiler arasında da her ne kadar dışarıya sızmasa da bir rekabet var olduğunu biz seziyoruz, görüyoruz. Zaman zaman Irak Şiileri mesela İran Şiilerine karşı beyanat da verebiliyorlar, karşıda çıkabiliyorlar. Dolayısıyla bu Şii gücünün zayıfladığı doğrudur. Ancak bitmesi diye bir şey söz konusu değildir. Hem Irak'ta hem Bahreyn'de hem gerçi Yemen'dekiler tamamen çıkar açısından bu Husileri destekliyoruz diyorlar. Yemen'de çok azınlıktalar fakat oradaki siyasi olaylar çok 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 farklı. O konuya şimdilik girmeyelim.
Şimdi İran'a yapılan saldırıya tekrar dönecek olursak, İran maalesef İslam Cumhuriyeti'ni ilan ettikten sonra anayasalarında dünyanın dört bir tarafındaki İslami hareketlere destek olacaklarını anayasalarına bile yazdılar biliyorsunuz. Fakat maalesef İslam ülkelerine karşı yürüttüğü politikaların hiçbirisinde İslami bir dış politika takip etmemiştir. Tam tersine mezhebi nüfuzunu sürekli ön plana çıkarmış ve mesela 1982 yılında Hama katliamında İran açıktan destek vermiştir Esed yönetimine. Ki Hama katliamı 1982'de devrimden hemen 3 sene sonra olmuştur biliyorsunuz. Hama katliamından sonra ben Nusayrilik ve Suriye'de Nusayri Mezalimi diye bir kitap yayınladım. 6 ay sonra toplattırıldı o kitap Suriye Cumhurbaşkanı Esed'in onun babasının şikayeti üzerine. O zaman İran açıktan bakınız ya orada Müslümanlar ediliyor. En azından arabulucu olabilirdi, elini tutabilirdi Esed'in tam tersine destek oldu. Arap Baharı sürecinde de maalesef İran Esed rejiminin düşmesini engellemek için hem kendisine tabi olan Hizbullah militanlarını hem de İran'dan Şii milisleri Suriye'ye göndererek maalesef orada yaptıkları katliam Necat Bey, İran milislerinin, Şii milislerin Suriye'de öldürdüğü insan sayısı İsrail'in 75 sene öldürdüğü insan sayısının 10 katından daha fazladır. Dolayısıyla Irak'taki politika aynı şekilde, oradaki Haçlı Şabi olayı vesaire. Yemen'de benzer şey görüyoruz. Şimdi İran maalesef İslami bir dış politikayı bir kenara bırakın, insani bir dış politika bile uygulamadığı için Arap ülkelerindeki halkların nefretini kazanmıştır. Zaten yönetimler 918'den beri kukla yönetimlerdir. Batı dünyası ne derse İngiltere, Amerika nasıl telkinlerde bulunursa ona göre hareket eder ve Arap halkları maalesef bu İran'ın yaptığı bu yanlış politikadan dolayı İran'dan nefret eder hale gelmiştir. Çünkü İran'ın insanlara verdiği zarar İsrail'in verdiğinden çok daha fazladır. Fakat geldiğimiz noktada İsrail İran'a saldırırken İran Şii diye saldırmıyor. Yani rejiminden dolayı da her ne kadar Gökhan Hoca birinci sebep olarak zikrettiyse de rejiminden dolayı da çok şeyi yok. Çünkü burnunun dibinde şeriatla idare edildiğini söyleyen kaç tane Arap ülkesi var. Gerekçeleri yine VTR'de de gayet net açıkladığınız gibi İran nükleer silaha sahip oluyor. İran İsrail'in güvenliğini tehdit ediyor. Dolayısıyla bölgede İsrail'in güvenliğini tehdit eden bir ülke olamaz. Bu İran'sa zaten uzun zamandan beri İran diyerek, vuracağım bugün yarın diyerek sürekli kamuoyu oluşturuyordu. Ve İran'ı sadece nükleer silaha sahip olduğu için, İsrail'in güvenliğini tehdit ettiği için vurdu. Ben o zaman Star'da yazdığım yazıda İran'a destek verme zamanıdır dedim. Çünkü bu saldırı İran'ın şahsında tüm bölge ülkelerine ve maalesef İslam ülkelerinin tamamına gözdağı veren bir saldırıdır. Bu saldırıya karşı İslam dünyasının bir arada buna karşı tepki koyması ve İran'ın yanında çok net bir şekilde durması gerekirdi. Özellikle Peki şöyle bir şey sormak istiyorum. Yani Türkiye sıranın kendinde olduğunu biliyor İsrail konusunda. Türkiye'nin hedef olduğu bir pozisyonda İran'ın tavrı ne olur? ben İran Çünkü Irak'ın hedef olduğu onları sonra söyleyeceğim ama Irak'ın hedef olduğu veya Suriye'nin hedef olduğu zaman İran'ın tavrını gördük. evet. Afganistan'da tavrını gördük. Hatta bırakın onu Azerbaycan Ermenistan çatışmasında bile Ermenistan'ın yanında yer almayı tercih etmiş bir İran var karşımızda. Ya şimdi İran'ın Gökhan Hoca orada kaldığına göre daha iyi bilir. İran'ın her ne kadar politikaları yani anayasaları vesaireleri İslami olsa da
maalesef politikaları ne İslami ne de insani. Tamamen kendi çıkarlarına yönelik. Şunu da kabul edelim. Bölgede devlet diyebileceğimiz 3 tane İslam ülkesi var. Mısır, Türkiye ve İran. İran'ın köklü bir devlet geleneği var ve bu gelenekten yola çıkarak yani Türkiye benim dostumdu, Pakistan dostumdu falan. Ben bu noktada İran'ın siyasetçilerine itimat edilebileceği, güvenilebileceği kanaatinde değilim. Fakat Gökhan Hoca gayet güzel temas etti. Bu İsrail Savaşı daha sonra Amerika'nın vurmasından sonra İran şu gerçeği artık görmesi gerekiyor. Konuşmamın ben de sonunda söyleyecektim. Yeri geldi temas edelim. Böyle Şiilik politikalarıyla komşulara genişleme, genişleme politikalarıyla devam ederse gün gelir İran'ı yerle bir ederler. Hiç kimse sesini çıkarmaz. Onun için bu aşamadan sonra İran'ın yapması gereken bu İslam İşbirliği Teşkilatı içinde özellikle bölge ülkeleriyle hakikaten samimane, dostane, halisane ilişkiler kurarak bu nüfus politikalarını, bu mezhepçi politikalarını bir kenara bırakıp komşu ülke hukukuna riayet edecek bir çizgiye gelmesi lazım. Gelmediği takdirde yarın Türkiye'ye karşı yapılan saldırıda İran yanımızda durur mu onu bilemiyorum. Ama Türkiye İran'ın yanında durdu. Hatta bu nükleer silahlar konusu Birleşmiş Milletler'de oylanırken Türkiye İran'ın bu hakka sahip olma hakkı vardır diyerek lehinde bile oy kullandı. Ancak aynı İran yöneticilerinin bu esnekliği göstermediğini gördük. Göstereceğinden emin değiliz. Ancak ben de Gökhan Hoca gibi tekrar notlarımı almıştım, hatırlatıyorum. İran'ın artık bu politikalardan vazgeçip gerçek manada bir işbirliğine gitmesi, hatta savunma işbirliğine gitmesi, İran, Pakistan, Türkiye, Azerbaycan, Irak, Suriye, daha sonra ya konuşmamın sonunda söyleyecektim. Aslında İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bir askeri işbirliğine, askeri bir gücü de ortaya çıkarması bu tür saldırılarda İslam ülkelerinin yanında duracak bir güce sahip olması gerektiğini de söyleyebiliriz. Fakat şu andaki İran yöneticilerinin, İran yönetim aklının, siyasetçilerinin bu son savaştan ders çıkarmalarını ben de umut ediyorum. Ders çıkarırlar. Hakikaten ciddi bir işbirliğine gidilir. Bizim Türkiye ile İran arasında aslında her ne kadar Osmanlı'dan bu yana bir rekabet varsa da, saman altından bir takım rekabet varsa da biz ticari ilişkilerde de, diğer ilişkilerde de İran'la şu anda Türkiye'nin yani hiçbir sorunu yok demeyelim ama sorunu yok denecek kadar azdır. İlişkiler gayet iyidir. Yani Türkiye ve Başkan Erdoğan'ın yönetimde olduğu sürece de İran'a karşı yapılacak her türlü saldırıda haklının yanında, İran'ın yanında durmuştur, duracaktır. Çünkü bu saldırı İran'a yapılmış bir saldırı değildir. Bu saldırı nükleer silaha yahut da İsrail'i tehdit edecek bir askeri güce sahipsen sana da yaparım ey İslam ülkeleri ve en yakınındaki ey Orta Doğu ülkeleri ve tabii ki zaman zaman VTR'de de orada bir gazeteci söyledi. Türkiye'yi de nihai hedef olarak İsrail görüyor güvenliğini tehdit ettiği için. Ben Türkiye'ye saldırır mı saldırmaz mı o konuda İsrail'in o yüreğe sahip olduğu kanaatinde değilim. Belki biraz sonra paşamız bu konuyu askeri açıdan da söyleyecektir. Ben İsrail'in Türkiye'ye saldırma ihtimalinin çok yüksek olduğu kanaatinde değilim. Ancak Türkiye'yi bir tehdit olarak gördüğü doğrudur. Türkiye'deki bu tehdidin önüne geçebilmek için aslında İsrail'in yaptığı hem içimizdeki güya seküler görünen, güya solcu vesaire görünen tiplerin bilerek ya da bilmeyerek İsrail politikalarına hizmet ederek medyada olsun, siyasette olsun, Türkiye'deki istikrarı zedeleyecek, Türkiye'deki bu gelişmişliğe, kalkınmışlığa, işte özellikle savunma sanayindeki ne diyordu birileri? Ya işte oradaki bir ne peteği kalorifer peteği diyordu. Oradaki İHA'ları zaten mağazalardan da AVM'lerden de alabilirsiniz vesaire.
bunlar Türk milleti nezdindeki bu savunma sanayini küçümsemeye yönelik ve bence bunun arkasında ya hem Batı emperyalist güçleri ve İsrail'in de onlarla işbirliği içinde olduğunu unutmamak gerekiyor. Ben İsrail'in Türkiye'ye saldıramayacağını ama Türkiye'deki bu sosyal bünyeyi zehirleyecek içimizdeki bir takım hainlerle satılmışlarla zehirleme istikametinde faaliyetler yürüttüğünü biliyoruz. Savaşlar bitse bile istihbarat savaşları bitmiyor. Bu konuda MİT'in de gayet başarılı operasyonları bazıları medyaya yansıdı. Mossad ajanlarına karşı yapılan ve Mossad faaliyetlerine karşı Türkiye'nin uyanık durduğunu biliyoruz. Aynı şeyi maalesef İran gösteremedi. Yani siz Hamas'ın bir numaralı insanı İsmail Haniye'yi en güvenli muhafız alayının yahut da muhafız alaylarının en güvenli yerinde nasıl nokta atışıyla öldürülmesine göz yumabiliyorsunuz? Ve Gökhan Hoca söyledi, kendi generallerine, devlet ricaline, ilim adamlarına nokta atışıyla. Şimdi dolayısıyla Türkiye'nin buradan çıkaracağı belki en önemli derslerden birisi Mossad'ın ve istihbarat elemanlarının İran'daki faaliyetlerinden ders çıkartıp biraz daha dikkatli, daha itina ile bu istihbarat mücadelesinin sürdürülmesi gerekiyor. Şimdi ben son olarak şunları söyleyeyim. Aslında bayağı not var önümde ama e, İkinci tura da bırakabiliriz. Ya ikinci turda ikinci bu tur çok uzun oluyor aslında. Bazı şeyleri de hep tekrarlıyoruz. Fazla evet, uzatmamak için ben yani de evet. şey yapıyorum. Şimdi şöyle noktalayayım ben. E, İran-İsrail savaşında bir defa insan olarak da Müslüman olarak da İran'ın yanında durmamız gerekir. Çünkü bu savaş İran'ın şahsında bölge ülkelerinin tamamını tehdit eden, tamamına mesaj gönderen bir savaştır. İran'ın yanında durmak gerekir. İran'ın da bu savaştan ders çıkartarak bölge ülkeleriyle artık dostane ilişkiler kurup o genişleme politikalarından vazgeçerek kendi evin içini tanzim etmekle uğraşmalıdır. Bakınız, İslam rejimi deniyor ama ben İran sokaklarında gezdiğimde e, yani İslam rejimin İslam'ın izlerini neredeyse göremeyecek kadar az gördüm. 3-5 tane sadece ciddi manada örtülmüş kadının dışında sokaklarda İslam ülkesidir burası denecek fazla bir şey göremedim. Yani geçen onca zaman içerisinde maalesef rejim kendisini kabul ettirmenin ötesinde bayağı da muhalif üretmiş. Ben rejimin yıkılacağı kanaatinde de değilim. Çünkü Gökhan Hoca birinci sebebi zikretti. Orada bir İran milleti meselesi var. Bir de Tunus'un ve Mısır'ın ihmal ettiği fakat İran'ın başından beri özenle koruduğu Suriye'nin de ondan ders çıkardığı bir şey var. Şimdi Mısır ve Tunus devrimden sonra seçimler yapıldı vesaire. Ancak devrimi koruyacak bir silahlı güçleri olmadığı için maalesef bu iki ülkede de emperyal güçler devreye girerek rejimi eski haline döndürdüler. Mürsi'nin huzuruna çıkıp da seni indiriyoruz diyenleri tutuklatacak maalesef şeyi bile yoktu Mürsi'nin. Bu devrimin en büyük eksiğiydi. Tunus için de aynı şey söz konusu. Tunus devrimcileri de, Tunus'taki devrimi yapan seçilmiş insanlar da bugün hapislerde, Mısır'dakiler de. Ama İran devrim muhafızlarını kurarak içeride ne kadar muhalif şey oluşursa oluşsun, İran milliyetçiliği ve devrim muhafızları İran'daki rejimi ortadan kaldırması öyle kolay olmayacaktır. Dolayısıyla İran. Şimdi burada bence İran'ın yapması gereken şu: İslami düşünceyi, İslam kardeşliğini ve İslami hassasiyetleri toplumuna aksettirmeye çalışmalı. Ben söylediğim gibi İran'ı epey gezdim, dolaştım. Hakikaten üzüldüm. Dikkatimi çeken neydi biliyor musunuz?
Bütün duvarlarda görmüştür Gökhan Bey de onlarca portre var. Harem şehidi diye onları yayınlıyorlar. Harem şehidi dediklerini biliyor musunuz? Suriye'de Sünnileri katletmek için gönderdikleri Şii milislerin öldürülenlerinin resimleri. Harem dedikleri güya Seyyide Zeynep'in haremini korurken ölmüşler gibi. Yani İran rejimi İslam rejimi gibi fakat içeride İslami bir havayı teneffüs etmek çok zor. Sadece havaalanlarında bir mescit var. Bir de sokaklarda dediğim gibi 3-5 tane çok az sayıda İslami tesettür oymuşlar. Şöyle noktalayayım. Maalesef Türkiye'deki değil, dünyadaki tüm İslami hareketlerin en büyük eksiği örnek bir İslami rejim, örnek bir İslami sistem, örnek bir İslami eser üretememiş olmalarıdır. Hasta oranın Adalet ve Kalkınma Partisi İslami şeylerle geldi fakat netice yok ortada. Tunus'ta aynı şekilde, Mısır'da göremedik, Afganistan'da göremedik. İran'da en son şu anda maalesef göremedik. En son şimdi Suriye'de bakalım ne yapacağız? Suriye yeni hükümet akıllılık ederek eski orduyu feshetti ve kendisi yeni bir ordu oluşturuyor. Ayaklarını sağlam basıyor. Ancak etrafı ateş çemberi gerek Arap ülkelerinin bu emperyalistlerin etkisiyle yaptığı baskılar gerek İsrail'e komşu olması İsrail'in Suriye'nin de işini bayağı zorlaştırıyor. En kolay tarafı, en sevindirici tarafı Türkiye ile ve Türkiye'deki hükümetle işbirliği içinde olmalıdır. Bu vesileyle Erdoğan iktidarının bence bir dönem değil birkaç dönem daha devam ederek bölgedeki istikrara katkıda bulunması gerekir diyor. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet, tamam. Şimdi öncelikle programı hazırladığınız için teşekkür ediyoruz. Böyle bir hem Assam için hem de bölge için. Aynı zamanda bugün şehitlerimiz var, 12 şehidimiz. Onlar için de Allah'tan rahmet diliyorum ben. Evet. Görevleri başında şehit olan arkadaşlarımıza. Tabii bir şekilde İran-İsrail savaşı dediğimizde bunu ne oldu, neden bölgede böyle bir şey var hemen kısa bakmak lazım. Bölgenin iki ana kritik bölgesi noktası var. Bir tanesi Süveyş kanalı, bir tanesi de özellikle İngiltere'nin bölgeyi kontrol etmek için oluşturduğu bir sistem üzerinde yürüyor. Tabii ki bu sömürge düzeninin uzak doğudan Hindistan, Çin oradan getirilen ürünleri Avrupa'ya taşımak için Afrika'yı dolaşmadan geçmek için oluşturulan bir sistem. Şimdi bölgede 11 Eylül'den sonra bir düzen kurulmaya çalışıldı yeniden. Bu düzen kurulmaya çalışılırken evangelistlerin aslında yine İngiltere'nin ve İsrail'in birlikte, Siyonistlerin birlikte yaptığı bir kurgu ve bu kurguyu Amerika'daki düşünce kuruluşu, Pentagon için görev yapan düşünce kuruluşu Afganistan harekatından sonra Irak harekatı esnasında şu şekilde ifade ediyordu. Biz burada 11 Eylül sonrası Afganistan'ı işgal ettik. Ondan sonra kimyasal kütle imha silahları vesilesiyle de Irak'ı işgal ettik. Arada İran'ı kontrol edeceğiz. Burada Suriye'den çok bahsedilmemişti ama esas olarak Suriye'yi kontrol edecek ve sonrasında da dolayısıyla Türklerin elini kolunu bağlayacağız. Bölgeyle, Müslüman dünyayla irtibatlarını keseceğiz yaklaşımı vardı. Bunu biz o zamandan beri, 2003'ten beri her platformda söylemeye çalışıyoruz. Ama esas olan 1780'lerden itibaren Vahhabilik sistemini kurması, bölgeye gelmeye çalışması vesaire hepsini birlikte değerlendirmek lazım. Şimdi tabii bunun sonucu olarak da bölgede oluşturulan bir Filistin-İsrail çıbanbaşı var. Yani İsrail'in oraya yerleştirilmesi.
İran'ın da buradaki İsrail'le yaptığı mücadelenin arkasında zemin olarak koyduğu şey İsrail'in Filistin'de oluşturduğu işte baskılar. Bunu esas olarak ortaya koymaya çalışıyor. Şimdi olayın savaş boyutuna baktığımız zaman her olayın savaş boyutunu göz önüne almamız lazım. Diğer hususlara ayrı ayrı değerlendireceğim ben. Bir de tabii herhalde bir tur olarak yapacağımızı düşünerek konuşmayı tamamlayacağım. Şimdi milli güç unsurlarını ele almamız gerekiyor. İran ve İsrail'i değerlendirirken nasıl ne oldu ya bakarken milli güç unsurlarının içerisinde en önemli hususlardan bir tanesi devletin büyüklüğüdür. Yani o vatan dediğimiz büyüklüktür. İki tarafın mücadelesini ele alacağımız zaman. Yine bunun yanında nüfusa bakmamız lazım. Nüfusa baktığımızda da bize ülkeyle ilgili, ülkelerle ilgili bir durumu ortaya koyacaktır. Tabii ki askeri kuvvetler, bunu orduları ele almamız lazım. Onun yanında da ekonomileri ele almamız lazım. Şimdi bunları birlikte değerlendirdiğimiz zaman tabii ki İsrail'in hassas noktasının toprak büyüklüğünün çok fazla olmadığını hemen söylememiz gerekiyor. İran'ın büyüklüğünün karşısında yani İran yaklaşık 2 milyon kilometreye yakın bir büyüklüğü varken İsrail bunu neredeyse belki %1'i seviyesinde bir büyüklüğe sahip bir bölge. Dolayısıyla İsrail'in hassas noktası küçük bir alanda bulunması. Şimdi silahlarını kullanımına geldiğimiz zaman bir şekilde İsrail'in bir demir kubbe diye bir hava savunma sisteminin olduğu ancak İran'ın bir hava savunma büyüklüğünü de dikkate aldığımızda hava savunmasının bütününü sağlayamadığını bir şekilde söyleyebiliriz. Ancak burada tabii ki o toprak büyüklüğünü dikkate aldığımız zaman İsrail için bir hassas demir kubbe olmasına rağmen hassas bir durum oluştuğunu görüyoruz. Ancak burada ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle suikastler esnasında İsrail'e hem bilgi desteğini işte malum kullanılan WhatsApp sistemi diğer sistemlerin yanında bir de uzay desteği verdiğini göz ardı etmememiz gerekiyor. Tekrar söylüyorum, uzay desteği verdiğini yani o uydulardan görüntü desteği verebileceğini göz ardı etmememiz gerektiğini söyleyelim. Şimdi burada en son bugün söylenen bütün üst düzey kişileri Amerika'nın desteğiyle ve bölgede bazı zamanlarda dronları, bazı zamanlarda da uzaktan atılan füzelerin kullanılarak bu üst düzey kişilerin bir şekilde etkisiz hale getirildiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla bugün de İran Cumhurbaşkanı'nın kendisinin de bir suikast ile yok edilmeye çalışıldığını ifade ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla uzay desteği nedeniyle Amerika burada İsrail'in yanında yer almıştır demek kolaylıkla söyleyebileceğimiz bir husus. Şimdi nükleer güce gelince şimdi bu sizin yayınladığınız VTR'de bazı ülkelerde savunma kuvvetlerinin bulundurduğu NATO'nun üzerinden bulundurulan nükleer silahlardan da bahsedildi. Ancak İsrail'in kontrolünde olan nükleer silahları biz mutlaka ve mutlaka gündeme getirmemiz gerekiyor. Bölgedeki dengeler, bölgede bir takım şeyler yapılıyor, İsrail güvenliğinden bahsediyorsa İsrail'in sahip olduğu nükleer silahların bölge için çok büyük bir tehdit oluşturduğunu, dolayısıyla bunların da etkisiz hale getirilmesi gerektiğini eğer İran'ın nükleersizleştirilmesinden bahsedeceksek onu mutlaka gündeme getirmemiz gerekiyor. Tabii ki Gökhan Bey ve Resul Hocam da bazı hususları bununla ilgili söylediler. Şimdi İran
İsrail'in tabii elinde Batı'dan aldığı her türlü silah, kendisinin de bazı geliştirdiği sistemler var. Ancak İran'ın balistik, süpersonik ve hipersonik füzeler geliştirdiğini, bunu Rusya ve Çin desteğiyle yaptığını söyleyebiliriz. Bu Rusya ve Çin desteğiyle geliştirdiği hipersonik özellikle füzelerinde İsrail'in demir kubbesini geçmede, aşmada etkili olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü diğer atılan füzelere buradaki VTR'de de bahsedildiği gibi önce Amerika'nın Körfez'deki sistemlerinden ve oradaki üslerden karşı konulmaya, daha sonrası maalesef işte o ülkelerin sistemlerinden de karşı koyulmaya çalışıldığı, aradan geçirirken, hava sahası geçirirken bir şekilde bu diğer füzelerin, hipersonik ve süpersonik füzelerin dışında İsrail'e ulaşmasının zorlukla karşılaştığını söyleyebiliriz. Şimdi burada İsrail'e kesinlikle ABD'nin yanında İngiltere'nin ve Almanya'nın her türlü desteği verdiğini ifade edebiliriz. Ancak burada esas olan İran'ın yanında, işte sizin de bir soru olarak söylediğiniz, Rusya ve Çin ne yaptı, ne yapabilirdi, neden yapmadığı baktığımızda işte 12 günlük bir savaş sürecinde tabii ki bu ülkeler doğrudan bir dünya savaşına sebep olacak bir olaya meydan vermemek için, Rusya'nın zaten geçmişte Suriye'de kendisinin yaşadığı durumlar, buradan işte zorlukla karşılaşması, Suriye'deki şu andaki mevcut durum. İkincisi Rusya'nın halen Ukrayna'yla bir savaş içerisinde olması, Rusya'nın doğrudan olaya müdahale etmesiyle ilgili ciddi bir sorun oluşturduğunu söyleyebiliriz. Çin'in durumuna gelince Amerika'nın özellikle Çin'le bir ekonomik mücadele içerisine girmiş olması, ondan sonrasında da bir denge sağlanma ihtiyacı, Çin'in de hemen kısa sürede olaya müdahale edemediğini, ancak her türlü açıklamalarında İran'ın kendisini savunma hakkı olduğunu, İsrail'in saldırıyı başlattığını ifade ettiğini söyleyebiliriz. Şimdi bölgede özellikle baktığımızda son zamanlarda Suriye'nin istikrara kavuşması, yani Esad'ın dışında bir şekilde bir kendisini yönetecek hale gelmesi, Suriye'ye dönüşlerin olması, İsrail'in geçmişten itibaren işgal ettiği toprakları elinde tutmasına rağmen Suriye'nin, hocalarım da söylediler, Suriye'nin buna karşı koymaması, bunları gündeme getirmemesini göz ardı etmemek lazım. Yeni yönetiminde gelir gelmez Suriye'nin toprak bütünlüğünün esas alınacağını ifade etmesi, bunun yanında Türkiye'nin de bu konuda açık destek vereceğini bütün bölge ülkelerinin de biliyoruz. Şimdi burada şöyle bir şey var, ilave olarak şunu söyleyebiliriz. Bugün ve dün yapılan BRICS toplantılarında da yapılan açıklamalarda özellikle İsrail'in Suriye'den, Lübnan'dan ve Filistin topraklarından çekilmesini gerektiğini ifade etmesi önemli kazanım olarak gözüküyor. Siz konuşmanızda, Resul Bey ve Gökhan Bey de konuşmalarında İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan hep bahsedildi. Tabii ki İslam İşbirliği Teşkilatı 1969'da işte esas olarak Kudüs'ün statüsüyle ilgili kurulan bir yapı olmakla beraber, özellikle Türkiye'nin dönem başkanlığı süreçlerinde ilerlemeler kaydettiğini, biz de daha önce hem ASAM'ın toplantılarında hem de tabii ki daha önceki dönemlerde yapılan çalışmalarda İslam İşbirliği Teşkilatı yapısının güçlendirilmesi gerektiğini çeşitli ortamlarda ben ifade ediyorum. Esas olarak da İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Resul Hocam da söyledi, Gökhan Hocam da söyledi, Resul Bey de söylediler. Bir silahlı yapılanma
Yani bir İslam ordusu yaklaşımı dışında biz bunun şu şekilde olmasının uygun olacağını hep baştan beri söylüyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri güvenlik ve destek unsurları. Bir ordu yapılanmasının dışında neden bunu söylüyoruz? Çünkü ordu yapılanması dendiğinde Batı'nın işte tepkisiyle karşılaşılacağı için bu yapılanmanın bir şekilde zorlukla karşılaşacağını biliyoruz. Onun için de bunun İslam İşbirliği Teşkilatı güvenlik ve destek unsurları şeklinde yapılanmasıyla özellikle son günlerde Türkiye'nin bunu bu şekilde gündeme getirerek terörsüz Türkiye, terörsüz bölge ve terörsüz dünya. Çünkü terörün esas olarak çok özel durumlar dışında İslam ülkelerinde yapılandırılmaya çalışıldığı ve bu bölgelerde Batı'nın hem İslam ülkelerinin kaynaklarına el koymak için bahane oluşturduğu hem de bu bölgedeki ülkeleri istikrarsızlaştırmaya çalıştığını göz önünde tutarak Sayın Cumhurbaşkanımızın ve tabii ki Dışişleri Bakanlığımızın ve Güvenlik Milli Savunma Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımız da dahil bu şekilde bir yapılanmayı artık gündeme getirdiğini biliyoruz. Özellikle savunma sanayinde son zamanlarda bizim baştan itibaren söylediğimiz 1990'lardan beri söylediğimiz kendi silah sistemlerimizi, helikopterlerimizi yapmadığımız zaman ki bu arada söyleyebilirim. Atak helikopterinin işte projesi, tezi benim tezimdir. 2001 yılında Harp Akademilerinde yazdığım tezdir. Bunun üzerine o yapılar oluşturulmaya başlanmıştır. Tabii ki öncesinde başlayan savunma sanayinde yerli ve milli üretime geçiş aşamaları %80'lere kadar gelmiştir. Bunu bütün herkesin birlikte ifade edebileceği şekliyle tabii ki İran, Pakistan, Endonezya, Malezya, önce Bosna'da birlikte harekat yaptığımız bu ülkeler, İran yoktu burada ama Endonezya, Malezya, Pakistan, Bangladeş, Mısır, Suudi Arabistan'ın verdiği destekle bizim bir araya gelmemiz bir şekilde geldi orada. Bu da bize ciddi bir güç birlikte olma imkanı sağladı. Malezya ile işte bazı silah anlaşmalarını o zamandan yaptık 1995-96'lardan. Bunun devam ederek bugünlerde ben özellikle şunu olması gerektiğini söylüyorum. Her ne kadar savaşlarda kullanmak üzere savunma sanayini %100 yerli ve milli İslam ülkelerinin üretmesinin yanında artık özellikle hava yollarıyla ilgili ve diğer unsurlarla ilgili havacılık ve uzay sanayini de diğer unsurlarla beraber geliştirmemiz gerektiğini ifade ediyoruz. Burada özellikle İran'ın bu konuda nasıl katkı verebileceğiyle ilgili hususta konu gündeme getirildi. Yani İran neden bu konularda kendisi İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleriyle birlikte hareket etmiyor gibi bir konu gündeme getirildi. Halbuki Heniye'nin özellikle şehit edilmesinden sonra özellikle İran şunu ifade etti. Biz İslam ülkeleriyle birlikte hareket etmeliyiz ve bu bölgede istikrarı birlikte sağlamalıyız. Nasrallah'ın şehit edilmesinden sonra bunu tekrar gündeme getirdiler. Şimdi burada ben İran yönetiminin artık İslam İşbirliği Teşkilatı ve BRICS ile ilgili çalışmalar. Tabii İran Rusya ile birlikte hareket ediyordu. Rusya bugünlerde işte Ukrayna ile bir savaş halinde. Suriye'de her ne kadar işte İran burada bir rejimle ilgili bir takım şeyleri gündeme getiriyor gözükse de son zamanlarda meydana gelen süreçlerin sonucunda hemen şunu söyleyebilirim. Biz artık en son toplantıda da hem VTR'de Dışişleri Bakanımızın söylediği ümmet bir bütündür. Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman tekrar ettiği ümmet bir bütündür yaklaşımıyla İsrail'in biraz önce söylediğim güvenlik ve destek unsurlarını oluşturarak 1967 sınırlarına çekilen
o 1967 sınırlarına yerleştirilebilecek bir güvenlik ve destek unsurlarıyla bölgede huzurun, istikrarın sağlanabileceğini ifade edebiliriz. Dolayısıyla İran-İsrail savaşları sonrasında her ne kadar işte bazı konuşmalarda vaat edilmiş topraklar vesaire gibi iddialar ortaya konsa da ben bunun şöyle olduğunu söylüyorum. İsrail Allah'ın gönderdiği dini, yani o İsrailoğulları diye o zamanki Hazreti Musa'nın döneminde ve ondan sonraki dönemlerde o topraklar iman eden insanlara için ifade edilebilir. Başkaları için ifade edilmez. Dolayısıyla inanmayanlara karşı bir şekilde böyle bir konu gündeme getirilebilir. Dolayısıyla bu mümkün değil. İşte İsrailoğullarına o topraklar vaat edildi. Şimdi bunu bir şekilde onlar gündeme getirebilir ve bunun üzerinde dini bir şey yapabilir gibi bir hususu kesinlikle kabul etmek, bunun bir dini bir şey olduğunu ifade etmek kabul edilebilir bir durum değil. Dolayısıyla da burada artık İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeme getirdiği şekliyle hem Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda çok güçlü bir yapıya ulaşması, 153 devleti arkasına alması, hem de son yapılan toplantılarla artık birlikte hareket etmenin başarılabileceğini görmüş olmamızda İsrail'i dünyada da artık yalnızlaşmış olduğunu dikkate alarak İran'ın da son işte İsrail topraklarına füzelerin ulaşmasıyla, demir kubbenin delinmesiyle beraber artık İsrail'in güvenlik endişesi yaşayan bir toplum haline geleceğini, dolayısıyla da oradan uzaklaşmak için bir takım insanların işte gayret gösterdiğini, bunun da milli güç unsurlarından özellikle bahsettiğim nüfusla ilgili İsrail'in daha büyük sorunlar yaşayacağını ifade edebiliriz. Dolayısıyla bu İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan 12 günlük çatışmaların özellikle İsrail'in, tabii ki İran'da büyük zararlar gördü ama İsrail'in artık bu bölgede güvenlik bir şemsiyesi, genel özellikle Türkiye'nin oluşturduğu olmadan ve dünyadaki NATO'da olsa, diğer güvenlik unsurları da olsa ayakta kalamayacağını anlamış olması gerektiğini ifade edeyim ben ve bitirelim diye söyleyeyim. Biz artık Türkiye'nin de liderliğinde bölgede Filistin iki devletli yapısı kabul edilerek bir yapı oluşturulursa ancak bölgede huzur olabileceğini edeyim ve yapılan çalışmalara ve gayretlere teşekkür ederek tabii ki burada daha önceden ASAM'ın yaptığı çalışmaları da ifade ederek söyleyelim. İslam ülkelerinin birlikte hareket etmesi için bir zorluk yoktur. Bunu İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri güvenlik ve destek unsurları oluşturarak da güçlendirebiliriz diye ifade edeyim. Teşekkür ediyorum. Peki, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ben son olarak Gökhan Hocam'a dönmek istiyorum. Bu savaş bir dünya savaşına evrilebilir mi? Yani İsrail sizce savaşın askeri hedeflerine ulaşmış olabilir mi? Yani bir üçüncü Dünya Savaşı için, daha doğrusu bir dünya savaşı için e, daha ciddi bence bir koşulların oluşması gerekiyor gibi. Yani bahaneler her zaman vardır. Yani küçük bir olay bile bir dünya savaşında olduğu gibi falan bahane edilebilir. Ancak İsrail'in yapmaya çalıştığı burada bölgedeki tansiyonu sürekli yüksek tutarak ABD ve Batı'nın kendisine olan ilgi ve desteğini canlı tutmak istiyor. Dolayısıyla çünkü Amerika'nın özellikle Trump'la birlikte, ki uzun vadeli bir aslında bir şey bu, biraz daha ana güçlerini böyle uzak doğuya doğru, Pasifik'e doğru kaydırma şeyi var, planı var. Ancak İsrail bunun olması halinde İsrail'in burada sıkıntıya gireceğini, dolayısıyla İsrail sürekli burada bir problem çıkartmaya çalışıyor. Askeri hedeflerine ulaştı diyemeyiz. Ben bu saldırılardan en çok zarar gören ülkenin İsrail olduğunu düşünüyorum. Bunu şöyle sıralayabiliriz. Birincisi demir kubbe.
denilebileceği anlaşıldı burada. Bu bir. İkincisi İsrail'e, daha doğrusu İsrail'de insanlar öldü bakın. Yani dünyada Yahudiler için en güvenli olarak garanti verilerek insanlara davet edilen o topraklara füzeler düştü. İnsanlar öldü. Dolayısıyla İsraillerin hiç zarar görmeyeceği şey de miti de ortadan kalkmış oldu işin doğrusu. Bir diğeri de yani nükleer çalışmalar sadece santrallerle şey değil, onun bilgi birikimi bence daha çok önemli. Yani İran yıllardan beri bu konu üzerinde çalışıyor. Hatta şöyle söyleyebiliriz, İran'ın nükleer altyapısını başlatanlar Amerikalılar ve İsraillilerdir bu arada, Şahlık döneminde. Yani ilk proje Çiçek diye bir şey çıkıyor. Ondan sonra hatta hipersonik füzelerin falan da aslında temeli hep onlardan görülüyor. Fakat rejim değiştikten sonra bu sefer iki ülke İran'ın ana hedefine konulduktan sonra bu nükleer çalışmalarda uranyum zenginleştirilmeye gidiliyor. Yani bir atom bombası yapma projesi ortaya çıkıyor. Dolayısıyla 40 yıldan beri ortaya konulan bir birikim var, bilgi birikimi var. İlla ki bunların veri tabanları farklı farklı yerlerde saklanıyordur. Bu İran dışında da olabilir bu arada. O yüzden şimdilik belki şey oldu. Yani İran'ı biraz yavaşlatmış olabilir. Ancak burada İsrail açısından baktığımızda İsrail'in vurulabileceği artık ortaya çıktığı için bu İsraillileri daha çok tedirgin edecektir. O yüzden İsrail buradan kazançlı çıkmamıştır bence. İran'a baktığımızda İran iki türlü değerlendirebiliriz. Birincisi haritadan silmekle yıllardan beri böyle biraz daha mübalağa ile yaptıkları açıklamaların aslında çok da gerçekçi olmadığını. Çünkü kendi evinde en çok darbe yediğini İran gördü. Ama bir diğeri de rejim bir teste tabi tutuldu. Fakat İsrail'in yanlış hamlelerinden dolayı bu testi de geçmiş gibi oldu. Bundan sonra ben İran'daki rejimin daha da güçleneceğini, daha da sertleşeceğini birinci bölümde de söylemiştim. Düşünüyorum. Ancak burada birçok yani İslam dünyasına, Batı dünyasına, hatta Doğu dünyasına hepsinin alacağı bir dersler ortamı aslında ortaya çıktı. O da bu bölge yakın zamanda belki olmasa da uzun vadede ciddi çatışmalara gebe bir bölge. O yüzden herkesin kendine düşen payı, o dersi alması gerekiyor, hazırlıklarını yapması gerekiyor. Ve burada da herhalde bunu en başta o dersi alması gereken ülke Türkiye'dir. Bahsettiğim gibi Türkiye bir ülke ötesinde bir anlama sahiptir. Nitekim bunu şöyle de söyleyebiliriz. İsrail ilk defa ciddi bir güçle aslında mücadeleye girdi. Yani bu zamana kadar baktığımızda daha çok işte örgüt merkezli bir şey vardı, mücadelesi vardı. Yani bariz bir orantısız bir üstünlüğü vardı. O şekilde geldi. Arap-İsrail savaşları diye anılan savaşlara baktığımızda da aslında yani Mısır gibi yani ülkeler vesaire çok fazla böyle askeri tecrübesi olan devletler değil işin doğrusu. Dolayısıyla onlara karşı ABD'nin de desteğiyle önce bu hava savunması yani hava gücünü ortadan kaldırarak zaten başta üstünlüğünü sağlamış idi. İkinci sırada şimdi yani bölgenin demin Resul Bey de söyledi 3 önemli devleti var. Bir diğer olan İran'a saldırdığında da bu sefer yani İran bölgede 3000 yıllık devlet yani şeylere göre Mısır'a göre vesaire daha fazla işte bölgede askeri bir şeye sahip, tecrübeye sahip. İran'dan neyi gördü? İran'dan bir şey gördü yani belli bir karşılık gördü. Ancak İsrail için aslında asıl yıkım bölgeyi 800 sene yönetmiş olan Türkiye ile karşı karşıya gelmesidir ve muhtemelen İsrail'de bu konuyla ilgili çalışanlar yani aklı başında olanlar bu tehdidin ne kadar önemli olduğunun farkındalar. Çünkü bizim burada birçok açıdan tecrübemiz var. Birincisi zaten askeri tecrübemiz, yönetim tecrübemiz, ondan sonra bölgeyi tanıyor oluşumuz, bölgedeki halkların bizi tanıyor oluşumuzu, ortak paydalarımızın çok olmasını, ondan sonra dinamik bir Türk ordusunun olması tecrübeli bir şekilde. Bu İsrail için ki benim öngörüm de bu yönde bu arada. Yani biz nasıl Doğu Roma'yı yıkmak bize nasip olmuşsa herhalde bölgedeki İsrail varlığını da ortadan kaldıracak olan yine biz olacağız gibi geliyor bana. Böyle genelde akademisyenler ya da şeyler hep teknik olarak iki devletli çözümü şey yapar da biraz onlara da yani yakın vadede belki o bir çözüm olarak sunulabilir ama uzun vadede bölgede birçok şeyin ben değişeceğini, değişmesi gerektiğini. Çünkü bu zulmün artık tahammül edilemez bir noktaya geldiğini ve bu zulme sebep olan oradaki katil devletin varlığının sorgulanması gerektiğini.
Dolayısıyla bu tehdidin ortadan kaldırması gerektiğini ama uzun vadede bu tehdidi ortadan kaldıracak koşulların da ortaya çıkabileceğini söyleyebiliriz. Nitekim biz henüz daha o sizin bahsettiğiniz 3. Dünya Savaşı'nın nasıl bir boyutta olacağını bilemiyoruz. Çünkü artık Çin gibi önemli bir şey var, güç var. Rusya var, Amerika var ve bunların hepsinin elinde nükleer silah var. Dolayısıyla bunların arasında oluşacak bir savaşta herhalde kimse de İsrail'e önem vermeyecektir. Dolayısıyla İsrail'de yıllardır süren bu zulümlerinin karşılığını o ABD ve Batı desteği olmayan koşullarda alacaktır. Yani Türk askerinin ben botlarının Kudüs'e ayak bastığı an bu sorunun zaten çözüleceğini e, hem umuyorum hem de öyle olacağını işin doğrusu düşünüyorum. Öyle de olması gerekir. Yani bize de yakışan bence böyle bir katil sürüsünü ortadan kaldırarak hem İslam'a hem insanlığa da büyük hizmet etmemiz gerektiğini de söyleyebilirim. Bir de şu husus vardı. Onu hep şey yapıyoruz, ne diyelim gözden kaçırıyoruz. Aslında 7 Ekim sadece bölgedeki dengelerin değişmesi değil aslında. Türkiye'nin kendi içinde de bazı aslında yol ayrımlarının ortaya çıktığı bir süreci başlattı. O da Türkiye Yahudileri. Şimdi Türkiye Yahudilerinin çifte vatandaşlık hakkı var biliyorsunuz. Hatta birçok Yahudi, yani Türkiye Yahudisi aynı zamanda İsrail vatandaşı İsrail'e gidip İsrail ordusuna katılıp orada Gazze'de katliama karışanların olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla şimdi Türkiye devlet olarak biz hem de onların bir şeye karar vermesi gerekiyor. Yani illerde illa yani muhtemel Türkiye-İsrail çatışmasında Türkiye Yahudilerin nasıl bir tavır alacağı bence çok çok önemli. Bir diğeri tabii ki kimseyi itham etmeden söylüyoruz bunu. Aynen İran'daki kurdukları casus ağı gibi ve bunda Bahayileri kullanmaları gibi e, şunu hesaba katmadan edemeyiz. Yani Türkiye'deki oluşturacakları casus ağlarında en çok kullanacakları unsurlar da yine bunlar olabilir. Yani neden olmasın gibi hatta. Çünkü birinci hani olağan şüphe olarak bunlar karşımıza çıkıyor. Elbette bu ülkede yaşayıp ülkemize, devletine vefalı olan Yahudiler de vardır. O yüzden bir yol ayrımı burada karşımıza çıktı. Devletimizin de bu konularda çok dikkatli olması gerekiyor. Nitekim biz zaten yani toplum olarak herhalde farklı dinlere, farklı inançlara, farklı toplumlara en çok hoşgörü gösteren toplumlardan bir tanesiyiz. Belki de en başındayız. Ta ki İspanya'dan onları buraya getirerek zaten diğer Hristiyan unsurlara karşı tavrımızla bunları ortaya koymuştuk. Dolayısıyla hani bazen küçük şeyler büyük olaylara sebep olabilir. İran'da böyle bir casusluğun olabileceğini ya da İsrail'in böyle bir şeye sahip olabileceğini kimse bir zamanlar belki 50 sene önce falan şey yapmazdı. Ama Savak'la birlikte vesaire onlar yerleşmeye başladı oraya. Fakat bizim kendi üzerimize düşen o dersi almamız lazım. Bunu 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl, 50 yıllık planlarla, projelerle o önlemleri, tedbirleri almamız gerekiyor. Ben netice itibariyle yani şunu söyleyebilirim. Evet, İsrail'in 12 Haziran'da başlattığı saldırı e, her iki tarafa da hem fayda hem zarar sağladı. Ancak bunun İslam dünyasındaki biraz o şuurun artması, İsrail'e karşı daha çok dikkat kesilmesi ve Batı dünyasının nasıl acımasız bir şekilde İsrail'in yanında durduğunu, ileride de durabileceğini, dolayısıyla belki işte Türkiye'nin de öncülük edeceği çeşitli mekanizmalarla İslam dünyası arasındaki o birliğin, beraberliğin ve özellikle askeri mekanizmaların oluşturulmasına giden süreci başlatacağını düşünüyorum. Umuyorum aynı zamanda. Bu şekilde değerlendirmelerim. Hocam, değerli hocam ağzınıza sağlık. Ufak ilave de ben yapmak isterim. Sonra da Ensar hocam aramızda ona da belki söz almak isterlerse kendilerine söz vereceğim. E, Yani bu savaşta aslında İran e, İran Pers İmparatorluğu zihniyeti çökmüş oldu. Bence. Benim şahsi kanaatime göre. Sonuçta İran kendi coğrafyasına çekilmek mecburiyetinde olduğunu görecek. Ve görmeli de bence. İsrail'de de şöyle bir durum var. Yani İsrail e, eskisi kadar Batı tarafından desteklenmiyor. Yani bu nükleer tesislere saldırı konusunda Trump'a ve Batılı liderler adeta yalvardılar.
Yani biz ölüyoruz burada. Siz ne yapıyorsunuz? Cevap vermeyecek misiniz tarzında. Buna rağmen çok kısıtlı bir ölçüde Amerika tarafından bir saldırı söz konusu oldu. Sonra ona mukabil olarak Katar'daki askeri unsurlara işte İran'ın saldırısı söz konusu oldu ve üstü kapatıldı gibi yani. Hatta bu saldırı öncesinde işte Trump'ın açıklamasını izlettik. İşte İran bilgi vermiş. İşte biz size şu saatte atacağız uygun mudur diye. Yani sonuçta burada en karlı çıkan ülkenin Türkiye olduğuna inanıyorum. Neden? Çünkü Amerika coğrafyadan çekiliyor artık. Eskisi kadar etkin değil. Zaten eskiden de etkin değildi yani çok fazla. Yani mesela Irak Savaşı'nı nereye getirdiler? Afganistan'da ne başarı elde ettiler? Suriye'ye girdiler, ne yapabildiler? Hiçbir şey. Sonuçta Türkiye kazançlı çıkmıştır. Bölgede giderek gücü alırsan bir ülke olarak hem barışı hem de istikrarı sağlayacak bir ülke konumunda olduğu hem Arap dünyası tarafından hem İsrail tarafından hem diğer ülkeler tarafından hem de Batı ülkeleri tarafından iyice idrak edilmiş durumdadır. Ve inşallah bu artarak devam edecektir. Yani bu önceki ayda yaptığımız bir panel de Lübnan meselesiydi. Mikati'nin Türkiye'ye gelmesinden bahsetmiştik. Mikati şu geçen süre içerisinde bir şey öğrendik ki o da ancak bir Allah'a bir de Türkiye'den başka kimseye güvenmememiz gerektiğini öğrendik ifadesini kullanmıştı. Dolayısıyla Türkiye bu anlamda göz dolduran bir konuma doğru yükselmektedir. Ben şimdi Ensar Hocam hazırsa veya arzu ediyorlarsa kendilerine söz Eyvallah. vermek istiyorum. Buyursunlar efendim. Efendim çok teşekkür ediyorum. Gökhan Hocam'la yeni tanışıyoruz. Gökhan Hocam çok teşekkürler. Yani gayet böyle güzel bir şey yaptınız. Ufuk turu yaptınız. Ben bir iki değerlendirme yapacağım ama ondan önce size şöyle bir zihnimdeki sorudan e, hareketle belki birlikte düşünürüz onu. Şimdi Türkiye-İran ilişkilerini değerlendirdiniz. Türkiye'nin bölgeye yeni bir ilgisi var ve artan ilgisi var. Yani Türkiye'nin artık dış politikada öncelik alanı e, Orta Doğu. Daha önceden yani 2000'li yılların öncesinde Orta Doğu neredeyse hiç yokken birden böyle bir U dönüşü yapıp Orta Doğu'ya yöneldi ve bu Orta Doğu'ya yönelirken de böyle dünyadaki herhangi bir devletin bir yere yönelmesinden, bir bölgeye yönelmesinden de çok istisnai şekilde farklı bir yöneliş oldu. Artarak devam ediyor ve hiç dünyasında olmayan bir dünyanın liderliğini oynuyor. Bu hakikaten çok istisnai bir durum. Yani aslında uluslararası ilişkiler şeylerinde, kitaplarında yazılması gereken çok önemli, teorize edilmesi gereken çok önemli bir vakayla karşı karşıyayız. Bu bir. İkinci nokta şu, evet çok yeni bir durum var. Bence geçmiş hafızası üzerinden bu olayları değerlendiremeyiz artık. Yeni bir dünyayla karşı karşıyayız. Bu yeni dünyanın yeni parametrelerini dikkate alarak hem Türkiye için hem bölge için değerlendirmeler yapmak durumundayız. Benim zihnimdeki soru şu, bunu birlikte düşünelim. Bunun hazır bir cevabı yok. Bence Türk Dışişleri de bunu çok merak ediyor. Çözülmesi gereken en önemli komplikasyonlarından biri olarak düşünüyor. Şimdi Türkiye'nin İran'la bir ilişki dinamiği var. Bunu hepimiz biliyoruz. Arap dünyasıyla da bir ilişki dinamiği var. Ama bu ilişki dinamikleri biri diğerinin tersi istikamette seyrediyor. Nasıl mesela? Çok basitleştirerek söyleyeceğim. Araplar zayıf Türk'ü hiç sevmiyorlar. İranlılar çok seviyor. Araplar güçlü Türk'ü çok seviyorlar ve ona yakınlaşıyorlar. İranlılar ise güçlü Türk'ü pek sevmiyorlar, Türkiye'yi. Onunla rekabet ediyorlar. Şimdi bunların ikili ilişkiler kurduğumuzda dinamiklerin denklemini kurmak, rasyonel denklemini kurmak kolay gözüküyor. Çok zor değil. Yani bizim İranlılarla bir ilişki dinamiğimiz var ve dünyada model bir ilişki dinamiği bu. Yani bir aktörle hem çok sıkı rekabet edeceksiniz, hem çok iyi işbirlikleri yapacaksınız, hem ihtilaf edeceksiniz. İhtilaflar yaparken, negatif ihtilaflar yaparken
kırmızı çizgilere de çok dikkat edebileceksiniz. Bunu Türkiye ve İran inanılmaz şekilde, başarılı şekilde geliştirilmiş iki ülke örneği. Sadece bölgede değil, dünya içinde çok önemli. Ancak denkleme üçüncü büyük aktör girdiğinde ilişkiler çok çetrefilleşiyor. Yani ikili ilişkilerin dinamiği belli. Arap dünyasıyla da öyle. Türkler zenginleştiğinde Araplar Türklere yakınlaşıyorlar. Ve Arap-Türk ittifakı bu iki gücün sadece bölgesel güç değil, global güç olmasının önünü açıyor. Bugün de benzer bir tabloyla karşı karşıyayız. Ama bugün İran ihtiyacından, Araplar ise Türklerin gücünden kaynaklanan bir dinamikle Türkiye'ye yakınlaşıyorlar ve Türkiye'de bunlara benzer şekilde konuşmanın başında söylediğimiz gibi yakınlaşıyor. Bu üçlü ilişkideki dinamikleri ya da komplikasyonları Türkiye nasıl çözecek? Benim zihnimdeki büyük soru bu, soru işareti. Bunun hazır cevabının olduğunu düşünmüyorum doğrusu. Üzerinde düşünülmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Bunun üzerine hep beraber düşünelim. Bunun çok farklı dinamikleri var. Bir tane iki tane yok. Yani böyle çizgisel doğrusal cevaplar vermek verilecek en yanlış cevaplar olur diye düşünüyorum. Diğer taraftan bir iki tespitinizi alkışladım Gökhan Bey. Hakikaten yani bence şöyle bir durum var. Bu savaşın kazananı yok. Bu savaşın kaybedenleri var ve daha çok kaybedenleri var. Bu savaşın iki tane çok önemli cephesi var. Bugüne kadar hiç olmayan cephe. Bir teknolojik cephesi var. İki psikolojik cephesi var. Hem teknolojik cephede hem psikolojik cephede iki aktör de bölgenin en iddialı iki aktörü. İsrail birinci, ikincisi İran, üçüncü aktör henüz tam devreye girmedi, Türkiye. Öbür tarafta engelleyici rol oynayan, daha doğrusu dengeleyici rol oynayan Arap dünyası. Araplar bugüne kadar hep dengeleyici rol oynadılar. Merkez olma üzerine kurulu bir stratejik mücadelede hiç bulunmadılar. Arabistan buna dahil, Mısır buna dahil ve diğerleri dahil. Yani Katar'ı da katabilirsiniz vesaire vesaire. Bunlar merkez olmayı hiç düşünmediler. Şimdi bu savaşın bence psikolojik olarak en büyük kaybedeni İsrail. İkinci kaybedeni İran. Hiçbir şey kazanamadılar. Ancak burada yeni bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Bunlar bunu kaybederken bizim de zihnimizdeki ulus devlet konsepti kaybolmak üzere. Sadece bizim için değil, bütün dünya, global environment'taki en büyük değişiklik ulus devletin sonuna geldiğimizin en açık şeysi oldu bu savaş. Mesela ne oldu? İran hava egemenliğini tamamen kaybetti. Artı Tahran'daki egemenliği de kaybetti. Dünyanın en güçlü güvenlik devleti olan İsrail bütün güvenliklerini kaybetti. Saldırabilme gücü var, savunabilme gücü sıfır. Hele %100 korunaklı olduğunu düşünen bir aktörün savunmasız olduğunu görmesi kadar talihsiz bir şey herhalde olamaz. Yani Gazze'lilerden çok daha kötü duruma düştü İsrailliler. Dolayısıyla İsrailler şu anda psikolojik bir travma yaşıyorlar. Şimdi burada bir tespit yapayım müsaadenizle. Katılırsınız, katılmazsınız onu yapmak isterim. İsrail bence bu saatten sonra bitmiştir. Çok yani şöyle akademisyen gibi konuşmayacağım. Bir stratejistin açık sözlülüğüyle konuşacağım ama çok açık sözlülükle. İsrail bu saatten sonra bitmiştir. Neden bitmiştir? Bu hamasi bir söz değil. İki nedenden dolayı. İsrail tespit şu. Aşırı güvenlikçi bir devlettir ve dünyada hiçbir örneği yoktur. İsrail gibi aşırı güvenlikçi ikinci bir devlet yoktur. Bu şu demektir. Aşırı güvenlikçi devlet, güvenlikçi de değil, aşırı güvenlikçi devlet bölgesindeki bütün gelişmeleri güvenlik zaviyesinden değerlendirir ve her birini bir tehdit olarak görür. O tehditleri daha çıkış noktasında imha etmeye çalışır. Onun için bütün bölgenin başkentlerine sızmış bir aktördür İsrail. Tahran'a bile çok açık sızmış. Ki ikinci büyük güvenlik devleti bölgede İran'dır. Sadece bölgede değil, dünyada da hatırı sayılır bir güvenlik devleti İran. Bunu da buraya not edelim. Türkiye yeterince bir güvenlik devleti midir? Bence değildir. Türkiye'nin sivil tarafları daha farklı bir devlet geleneğinden gelmiş olmasının, kısmen de özgüveninin
belli etkileri vardır. Ama şimdi İsrail'e dair bir iki tespitimi söyleyeyim. İsrail bölgede yaşayabilmesi için iki şeye mutlak anlamda ihtiyaç duyar. Bir, bölgede superiority'sinin olması gerekir. Mutlak üstünlük yani. Mutlak üstün olamadığında güvenlik devleti travma yaşar. Şimdi mutlak üstün olmadığını çok net gördü. Teknolojik gelişmeler İsrail'in aleyhine işlemiş. Onu bütün İsrailli stratejistler görüyorlar ve dünya da bunu görüyor. İsrail artık bölgede üstün değil. İran'a karşı bile üstün değil. Vurabiliyor ama vurduğu kadar da vuruluyor. Dolayısıyla İsrail artık sıfır toplamlı oyunda değil. Daha başka bir oyuna geldi. Bu bakımdan İsrail bence bir güvenlik devletinden korku devletine dönüştü. Travma devleti. Yaşayamaz. Psikolojik olarak kaybetti ve ünvan maçına çıktı. Şeyini geri alır diye. O ünvanı, superiority ünvanını. İran'ın önce bütün güç merkezlerini vurdu. Hizbullah'ı vurdu. Diğerlerini vurmaya çalıştı. Gazze'de şeyi vurmaya çalıştı. Sonunda İran'a bütün gücüyle saldırdı. Ama sonuçta çok sağlam bir kroşe yedi. Evet, İran da dağıldı ama İsrail daha çok dağıldı bence. Çünkü İran zaten kendini süper bir güç olarak görmüyordu. Direnen güç olarak görüyordu. Şimdi ikinci nokta İsrail için. İsrail'in devam edebilmesi için e, Amerika'nın da dünyada superiority'sinin olması gerekiyor. Çünkü İsrail tek başına var olan bir şey değil. Batı medeniyetinin düşman bir ortamda yaşama becerisini gösteren bir devlet olarak bugüne kadar yaşadı. Bence Amerika da artık teknolojik savaşta kaybettiğini bu savaşta gördü. Çünkü demir kubbe dediğimiz şey Amerikan teknolojisi. O teknoloji kaybetti. Çin, şuna katılmadım Gökhan Bey, ne dersiniz? Necat Bey, çok katılamadım daha doğrusu. Ya kusura bakmayın böyle ifade ediyorum ama Çin ve Rusya hiç yardım etmedi dediniz ya. Bence fevkalade güzel yardımlar yaptılar. Nasıl yaptılar? Öyle bir şey Teknolojik demedim ama olarak ben. yaptılar. Arka planda destekleri oldu belki ama. Sanki o tür şeyler söylendi gibi geldi bana. O zaman Evet, evet. sözümü geri alayım. Ben Güzel. ben Buyur. ben onu Ben ona söyledim. girmedim işin doğrusu. Ben Tamam, söyledim. eyvallah. O zaman güzel. Bence Ben söyledim bence ama BRICS hı, BRICS eğer İran orada diz çökerse Çin kaybederdi. bunu bir soru olarak Bak, sormuştum hocam. Pakistan'a kaybettirmeyen Çin ve Türkiye İran'da kaybettirmezlerdi. Bence İran'ın diz çökmesine Türkiye de izin vermeyecekti. Zayıflamasını istiyor, diz çökmesini istemiyor ama. Burada ben şunu ilave edebilirim. Bana göre evet, o son tespitiniz önemli. İran'daki rejimin çökmemesinin temel nedeni, bence birinci nedeni Rusya. İkinci noktada da Türkiye'nin duruşu bence burada önemli. Ama bence rejim önemli değil. Devletin çökmemesi önemli. Rejimi feda Hayır, edebiliriz. Hiç hayır, önemi hayır. yok. Bence tamamen rejimle alakalı bu arada. Yani devlet de önemli ama şöyle bir şey var. Şimdi Rıza Pehlevi'yi bunlar birkaç yıldan beri hazırlıyorlar işin doğrusu. Şimdi Rıza Pehlevi'nin gelmesi demek aslında bölgede, daha önce de belirttim ben, ikinci bir İsrail'in kurulması demektir. Çünkü Rıza Pehlevi ile yani daha doğrusu Pehleviler dönemine baktığımızda bak, Arap-İsrail savaşlarında İsrail'e petrol satan tek devlet İran'dır. Yani Eyvallah ama önemli nokta dolayısıyla şu. yani oradaki şeyin, hatta Rıza Şah'tan başlıyor. Yani seküler bir kafa var bunlarda. Gülkan Bey, Şimdi, şuraya gidersek, global eksendeki güç dengesi üzerinden bunu okursak, asıl benim yani oradan okuyalım diyorum. Bir bölgesel güç dengesi üzerinden okuyalım olayı. İki, global güç dengesi üzerinden okuyalım. Global güç dengesi üzerinden okuduğumuz vakit savaşı teknoloji savaşı görmemiz gerekiyor. doğru. Teknolojide İsrail kaybetmiştir. İlk kez. Ve Amerika kaybetti. Sadece İsrail değil. Peki kazananlar kim? Çin kazandı. Ve Rusya kazandı. İkinci derecede Rusya, birinci derecede Çin kazandı. Hipersonik füzeler, yani burada tabii Necat Beylerin uzmanlık alanı, şey yapmak istemiyorum. O hipersonik füzeler noktasındaki başarı bir Çin başarısıdır ve Kore başarısıdır. Asıl onu da vurgulamamız gerekiyor. Yani Kore aslında dünyanın deli şeysidir. Yani dünyaya en istisnai devlet özelliği gösteren şeylerden biridir ve
Çin ve Rus teknolojisi İran'a Kore'den gelir. Doğrudan Çin'den gelmez. Bunlar da dünyayı ne kadar iyi tanıdıklarını gösterir bu iki aktörün. Yani Çin'in ve Rusya'nın dünyayı ne kadar iyi tanıdıklarını gösterir. Çünkü meşru bir devlet değildir İran dünya nezdinde, Batı medeniyeti nezdinde. Çin meşru bir devlettir, Rusya meşru bir devlettir. Dolayısıyla gayrimeşruya meşru silah transferi onları kriminalize eder. Bu tür şeylerden kurtulmak için teknolojinin geçiş güzergahı Kore'dir. Kore üzerinden gelir. Buradan kullandılar ve aslında orada Çin kapasitesini gördü. Ve bu saatten sonra bir öngörümü söyleyeyim. Bundan sonra Hint denizinde bir savaş olmaz. O iş bitti. Teknolojik olarak yenildiler. Şimdi şeye gelmek istiyorum. İkinci büyük savaş, superiority, Amerika'nın superiority'siydi. Bence darmadağın oldular. Burada ne olacak? Bir, Çin'in bölgede desteklediği ülkeler, pardon, İsrail'in bölgede desteklediği ülkeler büyük bir şey bekliyor. Olaylar silsilesi bekliyor. Kimi bekliyor? Öncelikle Mısır'ı. Ben Mısır'da büyük gelişmeler bekliyorum. Katılır mısınız bilmiyorum. En önemli yer Mısır. İki devletli çözüm bundan sonra hiçbir şey ifade etmez. Çünkü bölgedeki devletler entegre olacaklar. Artık bölgedeki bütün küçük devletler, Ürdün'ünden, Suriye'sinden İran'ına kadar. İran bile küçük bir devlet. Kendi defanslarını, savunmalarını yapabilmekte kapasitesinden çok uzak olduklarını hepsi gördü. Afrika'da öyle. Dolayısıyla bölgesel bir entegrasyon olacak ve yeni bir devlet biçimi olacak. Bu da şu demek, ulus devletin sonu geldi. Bu bazılarımızı kısmen rahatsız edebilir. Lütfen olmayalım. Yani realiteleri doğru okuyalım. Çünkü yeni teknoloji, zaten ulus devlet ortaya çıkaran şey teknolojidir. Bu yeni teknoloji, savaştaki teknoloji şunu söyledi. Ulus devletler bundan böyle yaşayamazlar. Çünkü güvenliğin maliyeti çok yükseldi. Hiçbir devlet bunu kaldıramaz. Arap toplumu 19 devlet. Dünyada böyle bir şey yok. Coğrafi olarak bitişikler, kültürleri zaten aynı. 19 tane devlet olmuşlar. Türkiye ile komşu bunlar, İran'la komşu vesaire vesaire. Bunlar bir araya geldiğinde savunmayı o kadar ekonomize ediyorlar ki. Burada bence Türkiye bir süper güç olarak ortaya çıkıyor. Ve İran denkleminde, İsrail denkleminde, gerilim denkleminde kurulan Orta Doğu'nun sonuna geldik. Ben Gökhan Bey şu noktada size katılmıyorum ama sizin şeyinizin hakkını vermem lazım. Gerçekten çok güzel bilgilendirici şeyler söylediniz. Neyi ki tanıdım ben sizi. Ama şu noktada katılmıyorum. Yani bunu da müsaade edin. Bence Orta Doğu'da bundan sonra gerilim değil, barış siyasetine tanıklık edeceğiz. Çünkü kurucu aktör Türkiye artık. İşte barışa geçmek için aradaki o gerilime sebep olan unsurların Sorun oradaki şey Arap-İran birlikteliği nasıl sağlayacağız? Yani ikisiyle beraber işbirliği nasıl yapacağız? Bunun üzerine düşünmemiz gerekiyor. İnşallah. Bir dahaki inşallah. Ben biraz uzattım farkındayım. Estağfurullah hocam. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim ama şunu söyleyeyim. Bakın değerli arkadaşlar. Siyonizm denen şey sadece İsrail'de değil dünyada bitmiştir. Bunu anlatabilirim. Neden bittiğini. Evet. Ama çok uzun sürer. Ama şunu söyleyeyim. İsrail iki şeyini kaybetti. Bir, demir kubbesini İsrail'de kaybetti. İki, psikolojik, entelektüel, algısal demir kubbesini dünyada kaybetti. Yani antisemitizm denen şey çöpe gitti. Bu bütün İsraillerin çıplak hale gelmesi demek. Ve İsrailler son 300 yıldır ilk kez böyle bir şeyle karşı karşıyalar. Evet. Çok teşekkür ederim. Umarız yaptığımız bu çalışmalar ve sarf ettiğimiz sözcükler İslam Birliği'nin medeniyet içi ittifakın tesis edilmesine fayda sağlar. Ben öncelikle Gökhan Bolat hocam gibi bir hocamı tanıdığıma, yani buranın bence bu panelin bana göre en önemli çıktısı Gökhan hocamızı tanımış olmak ve diğer işte Resul Tosun ve Kazım Paşa'yı zaten tanıyorduk. Eyvallah. Ve burada Kazım Bey'e konuşulan de çok şeyler, teşekkür ediyoruz. Ensar hocamız zaten bizimle beraber. Netice itibariyle yaptığımız bu çalışmalar inşallah aksul amel bulacak ve yakın zamanda medeniyet içi ittifakı tesis edeceğiz Allah'ın izniyle. Ulus devletlerin yerini medeniyet ittifaklarına terk ederek
daha güçlü bir İslam dünyası inşa edilecek diye ümit ediyor ve dua ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Zaman çok uzadı. Dolayısıyla sorunuz var mı diye sormayacağım. Dolayısıyla kapanışa geçiyoruz. Herkese hayırlı akşamlar. Herkese çok teşekkürler. Görüşmek üzere inşallah. Ben de bu arada teşekkür ederim güzel sözleriniz için. Benim için de sizleri tanımak gayet güzeldi. Çok verimli bir şey oldu. Tekrar görüşmek üzere diyoruz. Çok sağ olun davetiniz için. Bir şey yapabilir miyiz Necat Bey, Gökhan Bey? Ben bölgede ittifakın olabilmesi için Türk politik kimliğinin nasıl değişmesi gerektiği üzerine birlikte düşünelim istiyorum. Bunun çok hayati olduğuna inanıyorum. Türkiye içini düzeltmeden burada liderlik rollerini oynamakta çok zorlanacak. Yeni bir politik kimliğe evrilmesi gerekiyor Türkiye'nin. Ama onun önünde çok önemli engeller var. Bence biraz onları konuşalım. Onun üzerine eğer arzu edilirse bir şey yapmak isterim. Kısa bir sunum yapmak isterim. Bu arada Gökhan Bey, irtibat telefonlarımızı paylaşabilir miyiz acaba? Tabii. Ben halledeceğim o işleri. Tabii ki. Öyle mi? Eyvallah. Eyvallah. Yani aldıktan sonra bana da yazabilirsiniz. Ben de kaydedeyim. Tamam hocam. Eyvallah. Memnuniyetle çok teşekkür. Kazım Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Çok sağ olun. Teşekkürler. Kendisi yok burada herhalde. Necat Bey, sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Gruptan teşekkürlerimizi de ayrıca tabii ki yazılı olarak sizlere ileteceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Asam Kurum olarak sizleri onu ağırlamaktan mutluluk duyduk. Kapanışa geçiyoruz. Herkese hayırlı geceler. Teşekkürler efendim. Çok sağ olun. Verdikleri zaman savaşın sonucunda köle elde ediyorlar. İşin garip tarafı şu. Dünya tarihinde hiçbir savaşta Yahudiler köle olarak bile kabul edilmemişler. Hristiyanlar da kabul etmemiş. Endülüs'e adamlar geliyorlar. Yahudiler var. Savaşıyorlar Müslümanlarla. Yahudi tebaada onlara köle olacak. Aman diyor. Kölesini bile istemem. Tarih 1000. Tarih 900, tarih 700. Yahudinin cariyesini kabul etmiyor Hristiyan. Kadınını bile kabul etmiyor tabiri caizse. Sebep şu arkadaşlar. Adamlar öyle illet ki köle olsalar başına dert. Sokağına alsan başına dert. Allah'ın yeryüzünde lanetlediği tek millet. Başka millet yok. Allah'ın laneti sadece Yahudiyedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a kim zehirledi? Yine Yahudi bir kadın. Yolda kim ona suikast düzenledi? Yine Yahudiler. Yahudide tarih boyunca mertlik görülmemiştir. Peki bu düzen tersine döner mi? Şu anda realiteye baktığınız zaman mümkün değil diyorsunuz. Peki güzel, kabul ettim. Ben biraz tarih okuyorum. Diyelim ki miladi 1. yüzyıl. Roma'ya bakın. Dünyanın hakimi, başka ortağı yok. Yani mesela bugün Amerika'nın başka ortakları var. Dünya hakimiyeti iddia sahibi. Roma'nın yok. 5 tane büyük imparator geliyor. Ben o zaman Roma'da bir patrice olsaydım, bir vatandaş olsaydım bakardım. Bu yıkılır mı derdim. Kimler yıktı? Barbarlar. Roma'nın hiç hale almadığı, sınır dışında tuttuğu ilkel kavimler yıktı. Almanlar yıktı Roma'yı, bitirdiler. Küllümen, aleyha falan. Ben bunu bildiğim için, buna da inandığım için kısa sözlere bakıyorum. Diyorum ki sonunuz yakın.